Bu anlamsız yaz yemeği fikrinin Katerina Ivanovna'nın kafasında hangi nedenlerle doğduğunu söyleyebilmek kolay değildi. Gerçekten de Marmeladov'un cenaze masrafları için Raskolnikov'un verdiği 20 küsur rublenin yaklaşık yarısı harcanmıştı bu sofraya. Belki de Katerina Ivanovna bütün kiracıların, özellikle de Amalia Ivanovna'nın, rahmetli Marmeladov'un onlardan hiç de aşağı olmadığını, belki de onlardan çok daha üstün olduğunu, hiç kimsenin rahmetliye karşı burnu büyüklük taslamaya hakkı olmadığını bilmeleri için ve böylece rahmetli kocasının anısına gereken saygıyı gösterebilmek için bu yemeği bir borç gibi görmüştü. Belki de onun bu davranışında en büyük etken, günlük yaşayışımızda her birimiz için zorunlu sayılabilecek bir takım toplumsal törenlerde, pek çok yoksulun ellerindeki son meteliğe varıncaya kadar bütün biriktirdiklerini sırf başkalarından daha kötü durumda olmadıklarını kanıtlamak, başkalarınca ayıplanmamak için harcamaya zorlayan yoksulluk gururuydu. Katerina Ivanovna belki bu fırsattan yararlanarak, kendisinin dünyada herkes tarafından terk edildiğini sanan bütün bu değersiz ve aşağılık kiracılara, yalnızca görgü kurallarını ve yiyip içmesini bildiğini değil, böyle kötü bir kadere boyun eğmek için yaratılmış biri olmadığını, soylu, hatta aristokrat bir albay evinde eğitilmiş olduğunu, tahta silmek, geceleri çocuk bezleri yıkamak için yetiştirilmemiş olduğunu göstermek de istemiş olabilirdi. Böylesi gurur ve şöhret düşkünlüğü nöbetleri bazen yoksul ve ezilmiş insanlara da bulaşmakta ve bu durum onlarda zaman zaman sinirli, önüne geçilemez bir gereksinim halini almaktadır. Kaldı ki, Katerina Ivanovna ezilmiş, sindirilmiş insanlardan da değildi. Bazı durumlarda onu tümden mahvetmek mümkündü, ama onu manevi olarak sindirmek, yani korkutup iradesine gem vurmak, ona boyun eğdirmek kimsenin yapabileceği bir şey değildi. Ayrıca Sonya'nın, onun gitgide aklını oynattığına ilişkin sözleri, hiç de öylesine söylenmiş, temelsiz sözler değildi. Gerçi bunun böyle olduğu henüz kesinlikle söylenemezdi, ama gerçekten de şu son sıralarda hatta 11 yıldır, öyle çok acı çekmişti ki, zavallı kafasının bir parça da olsa bundan zarara uğramış olması mümkündü. Tüm doktorların söylediği gibi, ilerlemiş verem durumu da insanda akıl dengesinin bozulmasına neden olabiliyordu. Şaraplar ne çoktu, ne de çeşitli, Madera şarabı da yoktu. Bütün bunlar biraz fazla abartılmıştı. Ama şarap vardı. Vodka, rom ve porto da vardı, hepsi de kötü cinstendi, ama herkese yetecek kadar vardı. Yemek olarak, kutuya, 50, dışında daha 3-4 çeşit kadardı, sonra gözleme de vardı ve hepsi de Amalia Ivanovna'nın mutfağında hazırlanmıştı. Ayrıca, yemekten sonra içilmesi öngörülen çay ve punç için de 2 semaver birden hazırlanmıştı. Satın alma işleriyle Katerina Ivanovna'nın kendisi uğraşmıştı. Bu işte kendisine, yoksul bir Polonyalı yardım etmişti, bu adamın Bayan Lipevehzel'in evinde ne aradığını Tanrı bilirdi, ama işte hemen Katerina Ivanovna'nın emrine verilmişti ve dün bütün gün ve bu sabah dili bir karış dışarıda, Katerina Ivanovna'nın ardı sıra kendini parçalarcasına koşturup durmuştu. Ama galiba bu durumunun fark edilmesi için de özel bir çaba göstermişti. Olur olmaz nedenlerle Katerina Ivanovna'ya başvuruyor, hatta onu Gostinny Dvor'da bile arayıp buluyordu. Bir de durmadan Pani Harunjina, 51, deyip duruyordu ki, başlangıçta bu lütufkar, bu yüce gönüllü adam olmasa mahvolacağını söyleyen Katerina Ivanovna bile sonunda ondan bıkmıştı. Aslında Katerina Ivanovna'nın huyuydu bu, daha ilk kez gördüğü birini allayıp pullamak, utandıracak kadar göklere çıkarmak, onda övgüye neden olacak bin bir erdem bulmak, biraz sonra da bu erdemlerin varlığına büyük bir içtenlikle ve gerçekten inanmak, ama sonra birdenbire düş kırıklığına uğrayarak, her şeye tükürmek, övüp göklere çıkardığı, neredeyse tapacak gibi olduğu adamı yerden yere çalmak, onda huy halini almıştı. Şakacı, neşeli, barışçıl bir yaratılışı vardı. Ama aralıksız uğradığı başarısızlıklar, mutsuzluklar ve çektiği acılar yüzünden, herkesin barışı ve neşe içinde yaşaması, başka bir biçimde yaşamaya cesaret edememesi için öylesine taşkın bir istek duymaya başlamıştı ki, hayatta karşılaştığı küçücük bir uyumsuzluk, uğradığı küçücük bir başarısızlık onu bir anda çileden çıkarıyor, onca parlak umutlardan ve güzel düşlerden sonra, kaderine lanet okumaya, eline geçeni yerlere çalmaya,
Başını duvarlara vurmaya başlıyordu. Amalia Ivanovna da nedense birdenbire büyük bir önem ve saygı kazanmıştı Katerina Ivanovna'nın gözünde. Bunun belki de tek nedeni, şu yaz sofrası, Amalia Ivanovna'nın sofranın kurulmasıyla ilgili her türlü işe içtenlikle koşturmasıydı. Sofrayı o hazırlamış, peçeteleri, yemek takımlarını o sağlamış, yemekleri kendi mutfağında o pişirmişti. Katerina Ivanovna mezarlığa giderken ona her alanda yetki vermiş, onu kendi yerine bırakmıştı. Gerçekten de mezarlıktan döndüklerinde her şeye pek iyi hazırlanmış bulmuşlardı. Masanın üzerine oldukça temiz bir örtü örtülmüştü. Tabaklar, çatallar, bıçaklar, kadehler, hepsi değişik kiracılardan alındıkları için, değişik cins, boy ve türlerde olmakla birlikte, tam belirlenen saatte hiç eksiksiz hazırlanmış bulunuyorlardı. Üstlendiği işi başarıyla gerçekleştirdiğini gören Amalia Ivanovna, üzerinde siyah bir elbise, süslenmiş, hotozuna yeni siyah kurdeleler takmış olarak, mezarlıktan dönenleri biraz da gururla karşılamıştı. Hak edilmiş olmasına rağmen bu gurur Katerina Ivanovna'nın nedense hoşuna gitmemişti, o olmasa sanki bu sofrayı kuramayacaktık sanacak herkes yeni kurdelelerle süslü hotozu da hoşuna gitmemişti, yoksa şu ahmak Alman karısı ev sahibi olduğu için, yoksul kiracılarına acıyıp yardım etmeyi kabul ettiği için mi böyle gururlanıyor? Acayip. Demek öyle ha. Bir albay, neredeyse vali olmak üzere olan bir albay olan Katerina Ivanovna'nın babacanının evinde 40 kişilik ziyafet sofraları kurulurdu ve orada Amalia Ivanovna, daha doğrusu Ludvigovna gibilerini mutfağa bile sokmazlardı. Katerina Ivanovna hemen bugün Amalia Ivanovna'ya haddini bildirmeye karar vermekle birlikte, yoksa kim bilir ne sanacaktı bu kadın kendini şimdilik duygularını açığa vurmaktan caydı. Şimdilik ona karşı soğuk davranmakla yetinecekti. Bir başka tatsızlığın daha payı olmuştu Katerina Ivanovna'nın sinirlenmesinde. Mezarlıktaki törene, ne yapıp edip buraya da gelen Polonyalı'dan başka, kiracılardan hiç kimse gelmemişti. Ama yaz sofrasına, yani yemeğe, en yoksuluna, en önemsizine varana kadar herkes gelmişti. Üstelik bunlardan çoğu her zamanki kılıklarında bile değillerdi, üstleri başları dökülüyordu. Önemli, hatırı sayılır çağrılara gelince, sanki aralarında anlaşmışlarcasına hiçbiri gelmemişti. Örneğin, bütün kiracılar arasında en önemli kişi olan Pyotr Petrovich Luzhin gelmemişti. Oysa Katerina Ivanovna daha dün önüne gelen herkese, yani Amalia Ivanovna'ya, Poleçka'ya, Sonya'ya, Polonyalı'ya, Pyotr Petrovich'in soylu, yüce gönüllü, zengin bir insan olduğunu, geniş bir çevresi bulunduğunu, ilk kocasından eski bir dostu olduğunu, babasının evine de kabul olunduğunu ve kendisine önemli bir emekli maaşı bağlatmak için olanca gücüyle uğraşacağına söz verdiğini anlatıp durmuştu. Burada şunu da belirtelim ki, Katerina Ivanovna birinin zenginliğiyle, geniş çevresiyle övünürken, bunu her türlü kişisel çıkar ve hesaptan uzak, içten bir duyguyla, yalnızca övme ve övülene daha büyük bir değer verme zevkiyle yapardı. Luzhin'den sonra ve herhalde onu örnek alarak Lebezatnikov denilen şu alçak, aşağılık adam da gelmemişti. Ne sanıyordu yani bu adam kendini onu sırf bir lütufta bulunmuş olmak için çağırmışlardı. Çünkü Pyotr Petrovich'in dostuydu, onunla aynı odada kalıyordu ve birini çağırıp ötekini çağırmamak biraz tuhaf olurdu, evde kalmış kızıyla birlikte görgü budalası bir kadın da gelmemişti. Bunlar, Amalia Ivanovna'nın evine taşınalı daha 2 hafta olmasına rağmen, Marmeladov'un dairesinden, özellikle de rahmetli sarhoş geldiği zaman yükselen bağırış çağrışlardan rahatsız olmuşlar ve birkaç kez şikayette bulunmuşlardı. Katerina Ivanovna bir kavgaları sırasında Amalia Ivanovna'dan öğrenmişti bu şikayetleri. Amalia Ivanovna bu kavga sırasında Katerina Ivanovna'ya ayaklarının tırnağı bile olamayacakları kibar kiracıları rahatsız ettiklerini haykırarak, bütün aileyi kapı dışarı etmekle tehdit etmişti. Katerina Ivanovna, ayağının tırnağı bile olamayacağı söylenen bu kadınla kızını yas yemeğine çağırmaya kesin olarak karar vermişti. Sağda solda rastlaştıklarında çalımla yüzünü başka yana çeviren bu kadına, kendisini yas yemeğine çağırmakla bu evde soylu düşünceler taşıyan soylu insanların yaşadığını ve yapılan kötülükleri hatırlamayıp, bu kötülükleri yapanları evlerine çağırdıklarını ve Katerina Ivanovna'nın böylesi güç bir yaşama alışık olmadığını gösterecekti.
Bütün bunları sofrada rahmetli babacının valiliğiyle birlikte açıklamayı tasarlamıştı. Ayrıca, karşılaştıklarında yüzünü başka yana çevirmenin hiç de gerekli olmadığını, bunun aptalca bir davranış olduğunu, şöyle dolaylı yoldan dokunduruverecekti. Şişko yarbay, aslında emekli üsteğmen de gelmemişti. Ama onun dün sabahtan beri kımıldayamayacak kadar yorgun olduğu anlaşılmıştı. Kısacası gelenler, yalnızca şu zavallı Polonyalıyla, kirli fraklı, sivilceli yüzlü, pis pis kokan, miskin, sessiz bir memurdu, bir de çok eskiden beri Amalia Ivanovna'nın evinde oturan ve buradaki odasının kirasını kimin verdiği belli olmayan, bir zamanlar bilmem hangi postanede çalışmış, sağır ve neredeyse iyice kör bir ihtiyarla, terbiyesizce kahkahalar atıp duran sarhoş bir emekli teğmen, daha doğrusu İAŞ memuru, hem de düşünün ki, yedeksiz olarak, gelmişlerdi. Adamın birisi ise Katerina Ivanovna'ya selam bile vermeden geçip masaya kurulmuştu, hele birisi, elbisesi olmadığı için robe de chambre'la gelmişti ki, artık terbiyesizliğin bu kadarına dayanılamazdı, bu adam hemen Amalia Ivanovna ve Polonyalı'nın çabalarıyla odadan uzaklaştırıldı. Polonyalı da Amalia Ivanovna'nın evinde hiç oturmamış, bu evde bugüne kadar hiç görülmemiş başka iki Polonyalı'yı getirmişti. Bütün bunlar Katerina Ivanovna'yı müthiş sinirlendirmişti, madem böyle olacaktı, bu hazırlıklar kimin için yapılmıştı, hatta sırf yer açılsın diye çocukları, zaten bütün odayı kaplamış olan masaya oturtmamışlar, onları arka köşede, sandık üzerinde bir sofra kurmuşlardı. İki küçük bir sırada oturuyor, Poleçka ise büyük kardeş olarak onların karınlarını doyuruyordu. Bu arada yine Poleçka bütün iyi çocuklara yapıldığı gibi, kardeşlerinin burunlarını silmek zorundaydı. Kısacası, Katerina Ivanovna, ister istemez bütün konukları iki kat büyüklenerek, hatta kibirli karşılamak zorunda kalmıştı. Hele kimilerini özellikle sert bakıyor, sofraya buyur ederken pesperdiden bir tavır takınıyordu. Bütün gelmeyenlerin sorumluluğunu nedense Amalia Ivanovna'ya yükleyivermiş ve hemen ona karşı son derece saygısızca davranmaya başlamıştı. Amalia Ivanovna da ondaki bu değişikliği fark etmiş ve buna bayağı canı sıkılmıştı. Pek de iyi bir sonuç vaat eden bir başlangıç değildi bu. Sonunda herkes sofrada yerini aldı. Raskolnikov tam mezarlıktan dönüldüğü sırada gelmişti. Katerina Ivanovna onun gelişine çok sevinmişti. Çünkü birincisi, Raskolnikov bütün konuklar içinde tek kültürlü konuktu ve bilindiği gibi 2 yıl sonra, Bura üniversitelerinde bir kürsü sahibi olmaya hazırlanıyordu. İkincisi, çok istemesine rağmen, mezarlığa gelemediği için son derece saygılı bir tavırla özür dilemişti. Katerina Ivanovna ona 4 elle sarıldı, sofrada yanına, sol tarafına oturttu, sağında Amalia Ivanovna oturuyordu ve yemeklerin düzenli dağıtılması ve herkese yetmesi gibi telaşları ve koşuşturmaları arasında, üstelik de 2'de 1 konuşmasına engel olan ve kendisini neredeyse boğulacak hale getiren ve galiba şu son 2 gün içinde iyice azıtan, son derece acı verici öksürük nöbetlerine rağmen, durmadan Raskolnikov'a bir şeyler söylüyor, yas yemeğinin uğradığı başarısızlıktan duyduğu haklı öfkeyi, içinde birikenleri ona bir an önce fısıldamaya çalışıyor. Ama yine de bu öfkesi sık sık, son derece neşeli kahkahalara bırakıyordu yerini. Bütün suçu baykuş suratlıda. Kimden söz ettiğimi anlıyorsunuz tabii, ondan. Başıyla ev sahibi kadını gösteriyordu, baksanıza bir şuna, gözlerini nasıl da belirtmiş. Kendisinden söz ettiğimizi hissediyor, ama neler konuştuğumuzu anlayamıyor, gözlerini devirip duruyor. Tüh, baykuş karı. Ha ha ha. Öhö öhö öhö. Ya şu hotozuyla ne demek istiyor ki? Öhö öhö öhö. Farkında mısınız, herkes onun beni koruduğunu, buraya gelmiş olmakla beni onurlandırdığını sansın istiyor. Kendisinden doğru dürüst adamlar çağırmasını, özellikle de rahmetlinin tanıdıklarını çağırmasını rica etmiştim, ama baksanıza o kimleri çağırmış, bir alay soytarı. İpsiz, sapsız. Şu kirli suratlı adama, bakın. Adam değil, 2 ayaklı sümüklü böcek. Hele şu Polonyalılar. Ha ha ha. Hiç kimse, ama hiç kimse görmemiştir onları burada, ben de görmedim, öyleyse sorarım size, niçin gelmişler buraya? Yan yana nasıl da uslu uslu duruyorlar. Katerina Ivanovna birden bu Polonyalılardan birine seslenerek, hey pan, dedi, gözleme aldınız mı gözleme?
Biraz daha alın. Bira için, bira. Vodka istemiyor musunuz? Bakın hele, nasıl da yerinden fırlayıp selam verdi. Bakın bakın. Zavallılar, çok açlar herhalde. Zararı yok, varsın yesinler. Hiç değilse gürültü etmiyorlar, yalnız, doğrusu ev sahibinin gümüş kaşıkları korkutuyor beni. Birden yanında duran ev sahibi kadına döndü, herkesin duyabileceği bir sesle, "Amalya Ivanovna," dedi, "bakın, söylemedi demeyin, gümüş kaşıklarınızı yürütürlerse karışmam." Ha ha ha. Kendi sözüne kahkahalarla gülmeye başladı, sonra yine Raskolnikov'a dönüp yine başıyla kadını gösterdi, anlamadı, yine anlamadı. Ağzı bir karış açık, oturuyor. Bakın hele şuna, baykuş, tam bir baykuş. Yeni kurdeleli kukumav. Ha ha ha. Ama burada kahkahaları, 5 dakika kadar süren dayanılmaz bir öksürük nöbetine dönüştü. Mendili kana bulandı, alnında ter damlacıkları belirdi. Kanlanan mendilini sessizce Raskolnikov'a gösterdi. Yanakları al al olmuştu. Heyecan içinde, güçlükle soluyarak Raskolnikov'un kulağına eğildi ve, "Baksanıza," diye fısıldadı, "ona ince bir iş vermiştim ben, yani o bayanla kızını da çağırmasını istemiştim. Kimden söz ettiğimi anlıyor musunuz? Büyük nezaket göstermek ve çok hünerli olmak gerekir böyle konularda, oysa Amalya Ivanovna kim bilir nasıl davrandı ki, kadın bu gibi hallerde başvurulması gereken en basit nezaket kurallarını bile yerine getirmedi, ne kendisi geldi, ne birini gönderip özür diledi. Sersem karı. Kendini beğenmiş şey. Taşra ne olacak? Kendini emekli maaşı bağlatabilmek için devlet dairelerinin eşiklerini aşındırmaya gelmiş bir binbaşı dulu. 55'inde olduğu halde allık sürüyor, boyanıyor, herkes biliyor bunu. Pyotr Petrovich'in niçin gelmediğini de bir türlü anlayamıyorum. Sonya nerede, nereye gitti? Ha, işte geldi. Nereye kayboldun Sonya? Babanın gömüldüğü bir günde bu düzensizliğin çok tuhaf doğrusu. Rodion Romanovich, izin verin de yanınıza otursun. İşte senin yerin, Sonechka. Ne istersen al tabağına. Söğüş al, en iyisi o. Şimdi gözlemeler de gelir. Çocuklara da verdiler mi? Poleçka, bütün yemeklerden aldınız mı? Öhö öhö öhö. İyi, iyi. Lyonya, uslu çocuk ol. Sen de kolya bacaklarını sallayıp durma öyle. Sen ne diyorsun Sonechka? Sonya, herkesin duyabileceği bir sesle konuşmaya özen göstererek, Pyotr Petrovich'in nasıl özür dilediğini, onun kullandığı en kibar, en saygı belirten sözcükleri seçerek ve bunları bir kez de kendi süsleyerek anlatmaya başladı. Ayrıca, Pyotr Petrovich'in iş konusunda baş başa görüşmek ve ilerisi için neler yapabileceklerini kararlaştırmak için fırsat bulur bulmaz geleceğini söylediğini ekledi. Sonya bu sözlerin Katerina Ivanovna'yı yatıştıracağını, en önemlisi de bunlardan hoşlanacağını, gururlanacağını biliyordu. Raskolnikov'un yanına oturmuştu. Onu hafifçe selamlamış, sonra bir an meraklı gözlerle bakmıştı. Aslında yemek boyunca gözlerini durmadan ondan kaçırmaya çalışmıştı. Kendisini memnun etmek için yemek süresince Katerina Ivanovna'ya bakıp durmuştu, ama dalgın olduğu anlaşılıyordu. Ne onun, ne de Katerina Ivanovna'nın üzerlerinde yaz elbisesi vardı. Sonya koyu kahverengi bir elbise giymişti, Katerina Ivanovna'nın sırtında ise biricik elbisesi olan çizgili, koyu renkli entarisi vardı. Pyotr Petrovich'le ilgili haberi hoşnutlukla karşıladı Katerina Ivanovna, Sonya'nın söylediklerini ciddi ciddi dinledi, yine aynı ciddilikle Pyotr Petrovich'in sağlığını sordu, sonra Raskolnikov'un kulağına eğilerek, çevreden de duyulabilecek bir fısıltıyla, Pyotr Petrovich gibi saygın, seçkin bir kişinin, ailesine olan bağlılığını ve babacığıyla olan eski dostluğuna rağmen, böyle tuhaf bir topluluğun arasına katılmasının gerçekten de doğru kaçmayacağını söyledi. "Size özellikle bunun için minnettarım Rodion Romanovich," diye sürdürdü sözlerini, yine fazlaca duyulabilecek bir fısıltıyla konuşuyordu, "böyle bir topluluk içinde dahi bizimle tuz ekmek paylaşmaktan kaçınmadınız. Bununla birlikte rahmetli kocamla aranızdaki özel dostluğunda sözünüzü tutmakta büyük payı olduğuna eminim." Katerina Ivanovna bunları söyledikten sonra, gururla, ağırbaşlılıkla konuklarını gözden geçirdi, birden masanın öbür ucunda oturan sağır ihtiyara özenle kızarmış et isteyip istemediğini, kendisine porteye verip vermediklerini sordu.
İhtiyar karşılık vermedi, yanındakiler kendisini dürtüp alay ettikleri halde, uzun süre kendisine ne sorulduğunu anlayamadı. Ağzını açmış, aptal aptal etrafına bakınıp duruyordu. Onun bu durumu masanın genel neşesini daha da artırmıştı. Katerina Ivanovna yeniden Raskolnikov'a dönerek, "Şuna da bakın hele," dedi, "ne salak şey. Ne diye getirmişler ki onu buraya? Pyotr Petrovich'e gelince, ben ona her zaman güvenmişimdir ve..." Katerina Ivanovna sözünün burasında Amalya Ivanovna'ya döndü, kadını ürkütecek kadar sert bir sesle, "Pyotr Petrovich, sizin o, babacığımın mutfağına aşçı olarak bile giremeyecek, takıp takıştırmış yosmalarınıza benzemez. Rahmetli kocam ise sonsuz iyiliğiyle onları kabul ederek kendilerine şeref verirdi." Bu arada 12. kadeh vodkayı yuvarlamakta olan emekli iaşe memuru, "Evet efendim," diye bağırdı, içkiyi çok severdi. İyi içerdi. Katerina Ivanovna adama dönerek, "Kocamın böyle bir zayıflığı vardı," dedi, "bu herkesin bildiği bir şey. Ama o iyi yürekli, ailesini seven ve ona saygı duyan bir insandı. Tek kusuru, kendi iyiliği yüzünden her türlü ahlaksıza karşı aşırı dostluk göstermesiydi. Tanrı bilir kimlerle, hatta pabucunun tabanı etmeyecek adamlarla bile oturur içerdi. Düşünebiliyor musunuz? Rodion Romanovich, cebinde bir gün bir horoz şekeri bulmuştuk, ayakta duramayacak kadar sarhoştu ama yine de çocuklarını düşünmüştü. Emekli iaşe memuru, 'Horoz mu?' diye bağırdı. 'Horoz mu dediniz?' Katerina Ivanovna ona cevap vermeye tenezzül etmedi. Dalmıştı, derin derin iç geçirdi, sonra Raskolnikov'a dönerek, "Herhalde siz de benim ona sert davrandığımı düşünüyorsunuzdur," dedi, "oysa bu hiç de böyle değil. O bana saygı duyardı, bana büyük saygısı vardı. Çok iyi yürekli bir insandı. Bazen ona öyle acırdım ki. Bazen bir köşeye oturur, oradan bana üzgün üzgün bakardı. Dayanamaz, kalkıp okşamak isterdim kendisini. Ama sonra, böyle yaparsam yine içkiye başlar diye düşünürdüm. Çünkü onu ancak sertlikli bir parça olsun tutabiliyordum." Emekli iaşe memuru, "Evet, saçlarının yolunduğunu, hem de bunun pek çok kez olduğunu biliriz," diye bağırdı ve bir kadeh vodka daha yuvarladı. Katerina Ivanovna emekli iaşe memurunun sözünü keserek, "Bazı ahmakların yalnızca saçlarını yolmak değil, süpürge sopasıyla okşanmalarında da büyük yarar vardır," dedi. "Bu kez rahmetli kocamdan söz etmiyorum. Yanaklarındaki kırmızı lekeler gitgide koyulaşıyor, göğsü hızla kalkıp iniyordu. Az daha üzerine varılırsa, bir olay çıkarmaya hazırdı. Masa başındakilerin çoğunun hoşuna gidiyor gibiydi bu durum, kıs kıs gülüyorlar, iaşe memurunu kışkırtıyorlar, kulağına bir şeyler fısıldıyorlardı. Emekli iaşe memuru, "İzninizle sormak isterim. Siz kimden, yani siz kimi, buyurdunuz ki?" "Aman, boş ver. Değmez. Saçma. Dul bir kadın. Onu başlıyorum. Benden pas," diye söylendi ve bir kadeh daha vodka yuvarladı. Raskolnikov oturuyor ve konuşulanları tiksintiyle dinliyordu. Katerina Ivanovna'nın aralıksız tabağına doldurduğu şeyleri incelik gereği ve sırf kadını incitmemiş olmak için, çatalının ucuyla şöyle bir dokunarak yiyordu. Bakışları hep Sonya'nın üzerindeydi. Sonya'nın da gitgide kaygılanmakta olduğu görülüyordu, yas yemeğinin tatlılıkla sona ermeyeceğini hissediyor, öfkesi gitgide artmakta olan Katerina Ivanovna'yı korku ile izliyordu. Sonya bu arada, iki taşralı kadının Katerina Ivanovna'nın çağrısını böylesine kaba bir biçimde geri çevirmelerinin tek nedeninin kendisi olduğunu da biliyordu. Amalya Ivanovna'dan öğrendiğine göre, kızın annesi kendilerine böyle bir çağrıda bulunmasına kızmış ve hatta "Kızımı böyle bir kızla nasıl yan yana oturtabilirim?" diye sormuştu. Sonya, Katerina Ivanovna'nın bu durumu şu ya da bu şekilde öğrenmiş olduğunu da hissediyordu. Sonya'nın aşağılanması Katerina Ivanovna için kendisinin, çocuklarının, babasının aşağılanmasından farksızdı. Tek kelimeyle bu onun için öldürücü bir aşağılanmaydı ve Sonya onun bu şıllıklara gereken dersi vermeden kolay kolay yatışmayacağını biliyordu. Aksi gibi tam bu sırada, masanın öbür ucundan biri Sonya'ya bir tabak gönderdi. Tabakta ekmek içinden yapılmış ve bir okla delinmiş iki kalp vardı. Katerina Ivanovna çileden çıktı ve bulunduğu yerden masanın öbür ucuna bu tabağı gönderenin sarhoş bir eşek olduğunu haykırdı.
Onun kendisine karşı takındığı kibirli havadan Amalia Ivanovna'nın gururu incinmişti. Bu bakımdan sofranın tatsız havasını dağıtmak ve bu arada herkesin gözünde kendini yüceltmek için damdan düşercesine hiç ilgisiz bir fıkra anlatmaya başladı. Tanıdığı Karl adında bir eczacı kalfası bir gece arabayla gidiyormuş, arabacı karı öldürmek istemiş, Karl da kendisini öldürmemesi için çok yalvarmış, ağlamış, kollarını önünde kavuşturmuş, çok korkmuş ve korkudan yürek inmiş. Katerina Ivanovna hafifçe gülümseyerek, Amalia Ivanovna'nın Rusça fıkra anlatmaması gerektiğini söyledi. Amalia Ivanovna bu sözleri daha da alındı ve Vater aus Berlin'in 52, çok önemli bir kişi olduğunu ve hep eli ceplerde dolaştığını söyledi. Katerina Ivanovna dayanamayıp öylesine gülmeye başladı ki, neredeyse çileden çıkmak üzere olan Amalia Ivanovna, son bir dayanma gücüyle kendini tutabildi. Katerina Ivanovna neşe içinde, "Şu kokuma da bak hele," dedi Raskolnikov'a, elleri cebinde dolaşırdı demek istedi, oysa söylediği sözden başkalarının ceplerini karıştırdığı anlamı çıktı, öhö. Bilmem siz de fark ettiniz mi Rodion Romanovich? Petersburg'daki bütün yabancılar, özellikle de şuradan buradan bizim buralara gelip duran Almanlar, bizden çok daha aptallar. Fıkra böyle mi anlatılır Allah aşkına? Eczacı kalfası Karl korkudan yürek inmiş ahmak herif, arabacının elini kolunu bağlayacak yerde, kendisi ellerini önünde kavuşturmuş ve ağlamış, çok yalvarmış, salak karı. Fıkrasının da çok dokunaklı olduğunu sanıyor. Bunun nedenle ahmakça bir şey olup olmadığından en ufak bir kuşku duymuyor. Bana kalırsa, şu sarhoş iaşe memuru bile bu karıdan çok daha akıllı, hiç değilse bu ayyaş son akıl kırıntısını da vodkasına meze edip içmiş, oysa şu karının tafra satışına, kurumlanışına bakın. Nasıl da gözlerini devire oturuyor. Kızıyor bir de. Ha. Öhö. Neşesini bulan Katerina Ivanovna hemen bir takım ayrıntılı açıklamalara girişti ve kendisine bağlanacak maaşla yerlisi olduğu kentinde soylu kızlar için bir pansiyon açacağını anlatmaya başladı. Bu konudan daha önce Raskolnikov'a hiç söz etmemiş olduğu halde, birden en ince ayrıntıları anlatmaya girişti. Tam bu sırada, nereden çıktıysa bir de diploma çıkıverdi ortaya, bu, Marmeladov'un bir meyhane köşesinde Raskolnikov'a, karısının enstitüyü bitirme gününde valinin ve öteki bazı kişilerin önünde omzunda bir şarla dans ettiğini anlattığı sırada sözünü ettiği, şu ünlü diplomaydı. Diploma anlaşılan bu kez de Katerina Ivanovna'ya bir pansiyon açma ve yönetme hakkı veren bir belge ödevi görecekti. Ama diplomanın şu anda Katerina Ivanovna'nın üzerinde bulunmasının asıl nedeni, yas yemeğine gelmiş olsalardı şu iki rüküşşını can evinden vurmak ve Katerina Ivanovna'nın soylu, hatta aristokrat bir ailenin, bir albayın kızı olarak, şu son sıralarda ortalarda sıkça görülmeye başlayan bir takım maceracı türedilerle karşılaştırılamayacak kadar üstün olduğunu kanıtlamaktı. Diploma hemen sarhoş konuklar arasında elden ele dolaştı, Katerina Ivanovna da buna engel olmadı, çünkü gerçekten de diplomada kendisinin albay rütbesine eşit bir danışman ve bir süvari kızı olduğu Entoteslettres, 53, yazılıydı. İyice coşan Katerina Ivanovna, gelecekte de süreceği güzel ve sakin hayatı, pansiyonunda ders vermeleri için çağıracağı lise öğretmenlerini, enstitüdeyken Katerina Ivanovna'nın da Fransızca öğretmeni olan ve ömrünün kalan günlerini de geçirmekte olan ihtiyar Fransız mangot'un nasıl az bir ücretle onun pansiyonuna geleceğini ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Sözü sonunda Sonya'ya getirdi, Sonya da kendisiyle birlikte T'ye gelecek ve orada her konuda kendisine yardımcı olacaktı. Bu sırada masanın öteki ucundan birinin kikirdediği duyuldu. Katerina Ivanovna bu gülüşü fark etmemiş gibi küçümser bir tavır takınmaya çalıştıysa da birden sesini yükseltip büyük bir coşkuyla, Sonya Semyonovna'nın kendisine yardımcı olmaya layık, yetenekleri kuşku götürmez bir kız olduğunu, güzel, sabırlı, özverili, soylu ve kültürlü bir kız olduğunu anlatmaya başladı. Bu arada Sonya'nın yanağını okşadı, yerinden kalkıp iki kez candan bir biçimde kucaklayıp Sonya'yı öptü. Sonya kıpkırmızı kesildi, Katerina Ivanovna da ağlamaya başladı, ama aynı anda kendisinin sinirleri zayıf bir budala olduğunu, aşırı duygulandığını, artık yemek bittiğine göre,
çay verilmesine başlanabileceğini söyledi. Tam bu sırada, bütün bu konuşmalar boyunca kendisinin tek söz söylememiş olmasına ve kimsenin kendisini dinlememesine müthiş içerleyen Amalia Ivanovna birden son bir denemede bulunmak gibi bir tehlikeyi göze aldı ve Katerina Ivanovna'ya, açacağı pansiyonda kızların çamaşırlarının, diye temiz olmasına özel bir dikkat göstermesi gerektiğine ve bu çamaşırlarla çok iyi ilgilenecek iyi bir kadın, diye bulundurması gerektiğine, sonra genç kızların geceleri gizlice roman okumalarının da önlenmesi gerektiğine ilişkin, işletmecilikle ilgili ve derin anlamlı birkaç noktaya işaret etmek cesaretinde bulundu. Gerçekten de iyice sinirlenen ve yorulan, üstelik de bu yas yemeğinden bıkmaya başlayan Katerina Ivanovna, Amalia Ivanovna'yı tersleyerek, iyice saçmaladığını, hiçbir şeyden anlamadığını, diye konusunun soylu bir pansiyon müdüresini değil, çamaşır görevlisini ilgilendiren bir sorun olduğunu, roman konusuna gelince, böyle bir istekte bulunmanın terbiyesizlikten başka bir şey olmayacağını, kendisinin artık lütfen susmasını rica ettiğini söyledi. Çileden çıkan Amalia Ivanovna, bunları kendisine iyilik olsun diye söylediğini, çok iyilik olsun istediğini, kendisinin ne zamandır ev kirasını ödemediğini söyledi. Katerina Ivanovna, Amalia Ivanovna'nın iyilik olsun sözünün yalan olduğunu, çünkü daha dün rahmetli kocası masada yatarken gelip kira sözleriyle kendisini canından bezdirdiğini söyleyerek lafı ağzına tıkadı, bunun üzerine de Amalia Ivanovna o kadınları davet ettiğini, ancak o kadınların gelmediğini, çünkü o kadınların soylu olduklarını ve soylu olmayan kadınların evlerine gelemeyeceklerini söyledi. Katerina Ivanovna da hemen, bir bulaşıkçı olduğuna göre onun gerçek soyluluk konusunda yargıda bulunamayacağını belirtti. Bu sözlere dayanamayan Amalia Ivanovna, Vater aus Berlin'in çok önemli bir kişi olduğunu, hep elleri ceplerinde dolaşarak puf puf yaptığını açıkladı ve babasının bu işi nasıl yaptığını tam canlandırabilmek için de iskemlesinden kalkıp ellerini ceplerine soktu, yanaklarını şişirerek, ağzından puf puf gibi anlaşılmaz bir takım sesler çıkarmaya başladı. İki kadın arasında bir kavga çıkacağını anlayan ve kendisine onayladıklarını belli ederek Amalia Ivanovna'yı kışkırtan konukların gürültülü kahkahaları sarmıştı ortalığı. Katerina Ivanovna artık bu kadarına dayanamazdı, hemen, Amalia Ivanovna'nın belki de hiç fatiri olmadığını, Petersburg'da doğmuşa yaş bir yabancı olduğunu, daha önceleri de herhalde orada burada aşçılık ettiğini, hatta belki de daha aşağılık işlerde çalıştığını herkesin duyabileceği bir biçimde açıkça dile getirdi. Amalia Ivanovna ıstakoz gibi kızardı ve ıslıksı bir sesle, asıl Katerina Ivanovna'nın fatiri olmadığını, kendisinin ise uzun redingotlar giyen ve puf puf diye sesler çıkararak dolaşan bir Vater aus Berlin'i olduğunu söyledi. Katerina Ivanovna aşağılayıcı bir tavırla kendisinin soyunun herkesçe bilindiğini, işte şu diplomada da babasının albay olduğunun basılı olarak belirtildiğini, Amalia Ivanovna'nın babasına gelince, eğer ille bir babası varsa, bunun olsa, Petersburglu bir yabancı olduğunu ve mesleğinin de sütçülük olabileceğini, ama babasının hiç olmamasının daha akla yakın olduğunu, çünkü baba adının Ivanovna mı, Ludvigovna mı olduğunun hala belli olmadığını söyledi. İyice kendinden geçen ve masaya bir yumruk indiren Amalia Ivanovna, çığlığa adının Ludvigovna değil, Amalyavan olduğunu, babasının adının Johann olduğunu, kendisinin belediye başkanlığında bulunduğunu, Katerina Ivanovna'nın babasının ise hiçbir zaman belediye başkanlığı etmediğini haykırdı. Katerina Ivanovna sandalyesinden kalktı, yüzü bembeyaz olmasına ve göğsü hızla inip kalkmasına rağmen, sakin bir sesle ve sertçe, eğer Amalia Ivanovna aşağılık fatirini bir kez daha onun babacığıyla yan yana getirmeye kalkışırsa, başındaki hotozu kapıp yere çalacağını ve ayakları altında çiğneyeceğini söyledi. Bu sözleri duyan Amalia Ivanovna odada dört dönerek olanca gücüyle, bu evin sahibinin kendisi olduğunu ve Katerina Ivanovna'nın hemen şu anda evini terk etmesi gerektiğini haykırmaya başladı, sonra nedense masadan gümüş kaşıkları toplamaya girişti. Müthiş bir curcuna kopmuştu odada, bağırış çağrışlara çocuk ağlamaları da karışmıştı. Sonya, Katerina Ivanovna'yı tutmaya hazırlanıyordu, ama Amalia Ivanovna bağırarak sarı kart, 54, üzerine bir şeyler söyleyince, Katerina Ivanovna,
Sonya'yı itti ve az önce Hotoz üzerine savurduğu tehdidi yerine getirmek için Amalia Ivanovna'nın üzerine atıldı. Tam bu sırada kapı açıldı ve eşikte birden Pyotr Petrovich Luzhin göründü. Olduğu yerde öylece duruyor ve sert, dikkatli bakışlarla kalabalığı süzüyordu. Katerina Ivanovna fırlayıp ona doğru atıldı. Pyotr Petrovich, diye bağırdı, hiç olmazsa siz koruyun bizi. Mutsuz bir soylu kadına karşı böyle davranamayacağını, işin ucunun mahkemeye varacağını şu budala yaratığa bari size anlatın. Doğruca, vali hazretlerine ileteceğim durumu. Hesabını sorarlar ondan bunların. Babamla paylaştığınız tuz ekmeğin hatırı için olsun, şu yetimleri koruyun. İzin verin hanımefendi, izin verin hanımefendi, dedi Pyotr Petrovich, ellerini uzatıp Katerina Ivanovna'yı durdurmaya çalışarak, çok iyi biliyorsunuz ki, babanızla tanışmak şerefine erişmedim. İzin verin hanımefendi. Birisinin bir kahkaha attığı duyuldu, öte yandan sizin Amalia Ivanovna ile şu bitip tükenmek bilmez kavgalarınıza karışmak niyetinde de değilim. Ben buraya, kendimle ilgili bir iş için geldim. Ve hemen üvey kızınız Sonya Ivanovna. Böyleydi galiba. Evet, Sonya Ivanovna ile görüşmek istiyorum, İzin verin de geçeyim. Ve Pyotr Petrovich, Katerina Ivanovna'nın yan tarafından dolaşarak, Sonya'nın bulunduğu karşı köşeye doğru yürüdü. Katerina Ivanovna yıldırımla vurulmuşçasına olduğu yerde kala kaldı. Pyotr Petrovich'in, babasıyla tuz ekmek paylaştığını nasıl inkar edebildiğini anlayamıyordu. Uydurduğu bu tuz ekmek hikayesine kendisi tümüyle inanıyordu. Pyotr Petrovich'in resmi, kuru, hatta aşağılayıcı tavrı da onu şaşırtmıştı. Sonra onun görünmesiyle birlikte bütün sesler yavaş yavaş kesilmiş, ortalığa bir sessizlik çökmüştü. Öte yandan, odadaki kalabalığa hiç uymayan bu ciddi iş adamının buraya çok ciddi bir nedenle geldiği ve onu buraya ancak olağanüstü bir olay getirebileceğine göre, herhalde az sonra bir şeyler olacağı belliydi. Sonya'nın yanında durmakta olan Raskolnikov, Pyotr Petrovich'in geçebilmesi için yana çekildi, Pyotr Petrovich onu hiç fark etmemiş gibiydi. Bir dakika kadar sonra odanın kapısında Lebezyatnikov da göründü, ama o içeri girmemiş, merakla, hatta şaşkınlıkla eşikte durup konuşulanları dinlemeye başlamıştı, ancak uzunca bir süre, olup bitenlerden o da bir şey anlayamamıştı. Pyotr Petrovich özellikle belli bir kişiye seslenmeden, toplantınızı kestiğim için özür dilerim, dedi, ama oldukça önemli bir durum var ve ben bu işin kalabalık önünde konuşulacak olmasından memnunum. Amalia Ivanovna, ev sahibi olarak, benimle Sonya Ivanovna arasında şu anda geçecek konuşmaya dikkat etmenize özellikle rica ederim. Çok şaşıran ve daha şimdiden korkmaya başlayan Sonya'ya dönerek sürdürdü sözlerini, Sonya Ivanovna, sizin ziyaretinizden hemen sonra, arkadaşım Andrei Semyonovich Lebezyatnikov'un odasındaki masanın üzerinden, bana ait 100 rublelik bir banknot kayboldu. Şu ya da bu şekilde, bu paranın şu anda nerede bulunduğunu biliyorsanız ve bize söylerseniz, bu kadar insanın önünde size namus sözü veririm ki, bu iş burada bitecektir. Aksi halde çok ciddi önlemlere başvurmak zorunda kalacağım, ki o zaman artık suçu kendinizde arayın. Odaya tam anlamıyla sessizlik egemendi. Ağlayan çocuklar bile susmuşlardı. Sonya ölü gibi sararmış, Luzhin'e bakıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Henüz hiçbir şey anlamamış gibiydi. Böylece birkaç saniye geçti. Luzhin gözlerini ona dikerek, evet, dedi, ne diyorsunuz? Sonunda duyulur duyulmaz bir ses çıktı Sonya'dan, bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Dedi Luzhin, birkaç saniye sustu, sonra yine sert ama öğüt verir gibi bir tavırla, düşünün matmazel, dedi, enine boyuna, iyice bir düşünün durumu, istediğiniz kadar süre vermeye hazırım size düşünmeniz için. Dikkat buyurun, eğer bu kadar emin olmasaydım, bunca tecrübemin üzerine size açıkça suçlamak tehlikesini göze alamazdım. Çünkü böyle herkesin gözü önünde yapılan suçlamalar, bile bile yapılan sahte suçlamalar ya da yanılgıya düşerek yapılan suçlamalar, bir bakıma o suçlamayı yapan kişiyi suçlu duruma düşürür. Bunu biliyorum. Bu sabah, ihtiyacım olduğu için %5'lik tahvillerimden birkaç tanesini paraya çevirmiştim, nominal değerleri 3000 rubleydi tahvillerin. Hesabı cep defterimde yazılıdır. Eve gelip paraları saydım.
Andrei Semyonovich de buna tanıktır. 2300 rublesini cüzdanıma yerleştirdim, cüzdanımı da ceketimin yan cebine koydum. Masada 500 ruble kadar bir para kalmıştı, bu paralar arasında 3 tane yüzlük banknot vardı. Bu sırada, benim çağırmam üzerine, siz geldiniz odaya. Yanımda kaldığınız sürece çok heyecanlıydınız, o kadar ki, konuşmamız daha bitmediği halde, 3 kez kalkıp gitmeye davrandınız. Andrei Semyonovich bunların hepsine tanıklık edebilir. Herhalde matmazel, sizi Andrei Semyonovich aracılığıyla çağırtmamın biricik nedeninin, öksüzlerin ve Katerina Ivanovna'nın acınası durumları üzerine sizinle konuşmak, çünkü ben yas yemeğine gelemeyecektim, bir yardım defteri açmanın ya da piyango düzenlemenin yararlı olup olmayacağını görüşmek için olduğunu inkar etmeyeceksinizdir. Siz bana teşekkür ettiniz, hatta gözleriniz yaşardı, size her şeyi bir anlatıyorum. Çünkü birincisi, olup bitenleri size hatırlatmak istiyorum. İkincisi de en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmadığımı göstermek istiyorum. Sonra, aileniz için ilk yardım olmak üzere, masadan 10 rublelik bir banknot alıp size verdim. Bunların hepsini Andrei Semyonovich de gördü. Daha sonra sizi kapıya kadar geçirdim. Siz hep aynı heyecan içindeydiniz. Siz çıktıktan sonra Andrei Semyonovich'le 10 dakika kadar konuştuk, daha sonra Andrei Semyonovich de çıktı. Bunun üzerine, bir kez daha sayıp kaldırmak için masadaki paraların başına döndüğümde, büyük bir şaşkınlıkla 100 rublelik bir banknotun eksik olduğunu gördüm. Şimdi düşünelim, Andrei Semyonovich'ten kuşkulanamazdım. Bunu düşünmek bile utandırır beni. Hesaplarımda yanılmış olamazdım. Çünkü sizin odaya gelmenizden bir dakika önce paraları hesaplamış ve toplama doğru bulmuştum. Sizin heyecanlı halinizi, gitmek için o acelenizi, bir an elinizin masada durduğunu hatırlayınca, öte yandan toplumsal durumunuzu göz önüne alınca, dehşet içinde, hatta hiç istemememe rağmen, kuşkusuz zalimce ama haklı bir kuşkuya düşmek zorunda kaldığımı siz de kabul edersiniz. Şunu bir kez daha tekrarlayayım ki, kendime kesinlikle güvenmeme rağmen, yine de böylesi bir suçlamayla kendimi tehlikeye attığımı biliyorum. Ama gördüğünüz gibi bir an bile duraksamadım, isyan ettim. Niçin olduğunu da size söyleyeyim, bunun biricik nedeni, hanımefendi, bunun biricik nedeni, sizin kapkara nankörlüğünüzdür. Şu işe bakın. Ben sizi bir felaketle karşı karşıya bulunan ailenizin çıkarları için çağırayım, gücüm oranında size 10 rublelik yardımda bulunayım, siz bana bütün bunların üzerine, hem de hemen o anda, böyle bir davranışta bulunun. Hayır, bu hiç iyi bir şey değil. Size bir ders vermek gerekiyor. Düşünün bir kez. Ayrıca sizden gerçek bir dostunuz sıfatıyla, şu anda daha iyi bir dostunuz olamaz çünkü, rica ediyorum, aklınızı başınıza toplayın. Yoksa acımasız davranacağım. Evet, ne diyorsunuz? Sonya dehşet içinde, ben sizden bir şey almadım, dedi, siz kendiniz bana bir 10 ruble verdiniz, işte, alın onu da. Sonya cebinden mendilini çıkardı, gömlediği yeri bulup 10 rubleyi çıkardı ve parayı Lujin'e uzattı. Pyotr Petrovich parayı almadı, çıkışarak, demek 100 rubleyi aldığınızı kabul etmiyorsunuz dedi. Sonya çevresine bakındı. Herkes ona korkunç, sert, alaycı, nefret dolu bakışlarla bakıyordu. Raskolnikov'a bir göz attı. Delikanlı kollarını kavuşturmuş, sırtı duvara dayalı, alev alev yanan gözlerle kendisine bakıyordu. "Ah Tanrım!" diye haykırdı Sonya. Lujin usulca, hatta sevecenlik dolu bir sesle, "Amalia Ivanovna," dedi, "durumu polise bildirmemiz gerekiyor. Bunun için çok rica ediyorum. Şimdilik kapıcıyı çağırtınız." Gotler Barmerzige. 55, "Ben onun hırsız olduğunu zaten biliyordum," dedi Amalia Ivanovna. "Biliyor muydunuz?" dedi Lujin, "öyleyse böyle bir sonuca varmış olmak için bir takım nedenleriniz olsa gerek. Tanıklar önünde söylemiş de olsanız, bu sözlerinizi unutmamanızı rica edeceğim sizden, saygıdeğer Amalia Ivanovna." Birden her yandan gürültülü konuşmalar duyuldu, herkes kımıldadı. Kendine gelen Katerina Ivanovna, bulunduğu yerden koparcasına Lujin'in üzerine atıldı, "Nasıl ele? Siz onu hırsızlıkla mı suçluyorsunuz? Sonya'yı, öyle mi? Ah, alçaklar, alçaklar." Sonra Sonya'ya atıldı, kupkuru kollarıyla bir mengene gibi sıkarak kucakladı, "Sonya, nasıl alırsın sen bu adamın verdiği 10 rubleyi?
Ah aptal. Ver çabuk. Ver şunun 10 rublesini. Evet, işte. Sonya'nın elinden parayı alıp avucunda buruşturdu ve olanca gücüyle Luigi'nin suratına fırlattı. Buruşturulmuş para Luigi'nin gözüne çarptı ve oradan yere sekti. Amalia Ivanovna parayı almak için fırladı. Pyotr Petrovich müthiş öfkelenmişti, "Tutun şu deli karıyı!" diye bağırdı. Bu arada kapıda, Lebezyatnikov'un yanında, aralarında o iki taşralı kadının da bulunduğu, birkaç kişi daha belirdi. Katerina Ivanovna, "Nasıl? Deli mi? Ben mi deliyim?" diye bağırdı, "Aptal. Seni aptal seni. Seni hilebaz dava vekili seni. Aşağılık herif. Sonya senden para çalacak ha." "Değil çalmak, Sonya sana üste para verir be." Sinirli bir kahkaha atan Katerina Ivanovna, parmağıyla herkese Luigi'ni göstererek, "Şu aptalı görüyor musunuz?" diye odanın dört bir yanına atılmaya başladı. Bu sırada ev sahibi Amalia Ivanovna, gözüne ilişti, "Nasıl? Sen de mi? Sen de mi onun hırsız olduğunu söylüyorsun, ya tulumu? Seni Prusyalı tavuk seni. Ah sizi! Ah sizi! Sonyacığım senin yanından geldikten sonra, alçak herif, odadan dışarı bile çıkmadı, şuracıkta, Rodion Romanovich'in yanında oturdu. Arayın üstünü. Dışarı çıkmadığına göre, paranın üzerinde olması gerekir. Ara, hadi ara üstünü. Arasana. Ama eğer bir şey bulamazsan, kusura bakma ama, halin dumandır. Doğruca Efendimiz'e, Çar Hazretlerine, merhametli çarımıza başvuracağım. Ayaklarına kapanacağım. Bugün, hemen şimdi. Ben garibim, beni bırakırlar yanına." "Bırakmazlar mı sanıyorsun? Yalan söylüyorsun, bırakırlar. Bırakırlar işte. Sonya'mın mazlum bir kız olduğunu bildiğin için böyle yaptın değil mi? Buna güveniyordun, öyle değil mi? Ama, kardeş, ben yaman kadınımdır. Sökmez bana bu numaralar. Ara hadi. Arasana. Arasana. Arasana." Katerina Ivanovna bunları söylerken, bir yandan da Luigi'ni öfkeyle çekiştirerek Sonya'ya yaklaştırmaya çalışıyordu. "Ben hazırım. Söylediklerimin hesabını da verebilirim," diye mırıldandı Luigi, "ama, siz lütfen kendinize geliniz hanımefendi. Ne yaman bir kadın olduğunuz fazlasıyla görülüyor. Ama bu, nasıl olabilir? Evet, yeterince tanık var, ama yine de bu işin polis önünde yapılması gerekir. Ben hazırım. Ama yine de zor bir durum, cinsiyet meselesi var ortada. Amalia Ivanovna da yardım ederse eğer. Ama bu işler yine de böyle yapılmaz. Nasıl yapsak acaba? Kimi isterseniz çağırın," diye bağırdı Katerina Ivanovna, "kimi isterseniz çağırın, arasın. Sonya, çevir ceplerini tersine, görsünler. İşte, işte. Bak bakalım canavar herif. Bak işte, bomboş. Burada mendili vardı, görüyor musun? Bomboş cebi. İşte öteki cebi. İşte görüyor musun?" Katerina Ivanovna, Sonya'nın ceplerini tersine çevirmeye, daha doğrusu yırtarcasına çekiştirmeye başlamıştı. Ama birden ikinci olarak çektiği sağ cepten bir kağıt parçası fırladı, havada bir yay çizip tam Pyotr Petrovich'in önüne düştü. Bunu herkes görmüştü. Bağırışanlar oldu. Pyotr Petrovich eğildi, kağıdı iki parmağıyla yerden aldı, kaldırıp herkese göstererek açtı. Bu, 8'e katlanmış 100 rublelik bir banknottu. Pyotr Petrovich elini havada dolaştırarak banknotu herkese gösterdi. "Hırsız! Defol evimden! Polis! Polis!" diye bağırdı Amalia Ivanovna, "Sibirya'ya sürmek gerek bunları. Defol!" Her kafadan bir ses çıkıyordu. Raskolnikov susuyor, gözlerini kırpmadan Sonya'ya bakıyordu. Arada bir, hızla, bakışlarını Luigi'ne kaydırdığı oluyordu. Sonya olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyormuşçasına, hatta şaşkınlık belirtisi bile göstermeden olduğu yerde duruyordu. Birden yüzü kıpkırmızı oldu, bir çığlık atarak elleriyle yüzünü kapadı. Yürek parçalayıcı bir sesle, "Hayır, ben almadım, ben hiçbir şey bilmiyorum," diye haykırarak Katerina Ivanovna'ya atıldı. Katerina Ivanovna da onu herkesten korumak istiyorcasına sımsıkı kucaklayıp göğsüne bastırdı. Her şey apaçık ortadaydı, ama yine de Katerina Ivanovna, "Sonya, Sonya, ben inanmıyorum. Görüyorsun ya ben inanmıyorum," diye mırıldanarak bir çocuk gibi Sonya'yı kollarından sarsıyor, ellerini yakalayıp dudaklarına götürerek öpüyordu, "Sen alacaksın ha. Ne aptal insanlar bunlar. Ah Tanrım.
Odadakilere döndü, aptallar. Hepiniz aptalsınız. Onun nasıl bir yürek taşıdığını, onun nasıl bir kız olduğunu bilmiyorsunuz daha. O para çalacak ha. Üstündeki son gömleğini satar, kendisi yalınayak, çırılçıplak kalır da ihtiyacı olanlara verir, o böyle bir kızdır Sonya. Çocuklarım açlıktan ölmesinler diye vesikalı oldu, bizim için kendini sattı. Ah, rahmetlim ah. Ah rahmetlim, ah. Kalk da gör şu olup bitenleri, kalk da gör. İşte senin yas yemeğin. Efendiler, korusanıza onu, ne diye dikilip duruyorsunuz öyle? Rodion Romanovich. Siz neden karşı çıkmıyorsunuz? Yoksa siz de mi inanıyorsunuz? Hepiniz bir tek serçe parmağı bile olamazsınız onun. Tanrım! Korusanıza onu. Bu zavallı, bu veremli, kimsesiz kadının ağlayışı odada bulunanlar üzerinde derin bir etki yapmış gibiydi. Verimin tükettiği bu acılı yüzde, yer yer kan pıhtılarının bulaştığı bu kurumuş dudaklarda, bu hırıltılı, boğuk haykırışta, bu çocuk ağlamasına benzer hıçkırıklarda, bu saf, çocuksu, umutsuz yalvarışta öylesine acı, öylesine insanın yüreğine işleyen bir şeyler vardı ki, zavallı kadına herkes acımış gibiydi. En azından Pyotr Petrovich hemen acımıştı. Hanımefendi, hanımefendi, dedi etkileyici bir sesle, bu işin sizi ilgilendirir bir yanı yok. Hiç kimse sizi kötü niyetlilikle ya da bu eşe rıza göstermiş olmakla suçlamaya cesaret edemez. Kaldı ki, cepleri tersine çevirerek eşi ortaya çıkaran sizsiniz. Demek ki, bu konuda hiçbir şey bilmiyordunuz. Sonya Semyonovna bu işi eğer yoksulluğunun etkisiyle yaptıysa, kendisini hemen bağışlamaya hazırım, ama matmazel, bunun için itiraf etmekten kaçındınız? Yüz karası bir duruma düşmekten mi korktunuz? Belki de bu daha ilk deneyiminiz. Ya da kendinizi kaybediverdiniz? Evet, anlaşılmayan bir yanı yok işin, son derece açık her şey. Ama yine de böylesine bayağılaşmamalıydınız. Odada, bulunanlara döndü, baylar. Küçük hanıma acıdığım için uğradığım onca hakarete rağmen, kendisini hemen şu anda bağışlamaya hazırım. Sonya'ya döndü, matmazel, şu anda duyduğunuz utanç, gelecek için size ders olsun. Bu işi daha ileri götürmeyeceğim, burada kapatıyorum. Yeter. Pyotr Petrovich, yan gözle Raskolnikov'a baktı. Bakışları karşılaştı. Raskolnikov'un ateşli bakışları Lujin'i yakıp kül etmeye hazırdı. Katerina Ivanovna ise artık hiçbir şey duymuyordu, Sonya'yı kucaklamış, çılgın gibi öpüp duruyordu. Çocuklar da minicik kollarıyla dört yanından sarmışlardı Sonya'yı. Ne olup bittiğini pek de anlayamayan Poleçka, hıçkırıklardan sarsılıyor, ağlamaktan şişmiş, ıslak güzel yüzünü, Sonya'nın omzuna dayayarak gizlemeye çalışıyordu. Tam bu sırada kapı tarafından gür bir ses yükseldi, bu ne alçaklık. Pyotr Petrovich hızla çevresine bakındı. Bu ne alçaklık, diye tekrarladı Lebezyatnikov, gözlerini Lujin'in gözlerine dikerek. Pyotr Petrovich, hafifçe irkilir gibi oldu. Herkes fark etmişti bunu. O sırada Pyotr Petrovich'in irkildiğini fark ettiklerini daha sonra hatırladılar, Lebezyatnikov odanın içine doğru bir adım attı, Pyotr Petrovich'e yaklaşarak, bir de beni tanık göstermeye cesaret ediyorsunuz ha dedi. Ne diyorsunuz siz Andrei Semyonovich? Neden söz ediyorsunuz? Diye mırıldandı Lujin. Şundan söz ediyorum ki, siz bir iftiracısınız. Söylemek istediğim bu, dedi Lebezyatnikov. Müthiş öfkeliydi. Aşırı miyop gözleriyle Lujin'e sert sert bakıyordu. Raskolnikov onun her sözünü yakalayıp tartmak istercesine gözlerini Lebezyatnikov'a dikmişti. Yeniden sessizlik egemen olmuştu odaya. Pyotr Petrovich, özellikle de ilk anlarda kendinden geçer gibi olmuştu. Kekeleyerek, eğer bu sözler banaysa, diye başladı, ne oluyor size Allah aşkına? Aklınız başınızda mı? Benim aklım başımda, ama siz bir sahtekarsınız. Ah, ne bayağılık. Her şeyi sonuna kadar dinlemek için mahsus bekledim, anlamak istiyordum çünkü. İtiraf ederim ki, şu anda bile mantığıma aykırı geliyor bu yaptıklarınız. Neden yaptınız bütün bunları, hiç anlamıyorum. Ne yapmışım ben? Nedir bu saçmalar, bu bilmece gibi sözler? Yoksa sarhoş musunuz? Ben içki içmem, aşağılık herif. Ama sen içebilirsin. İnançlarıma aykırı olduğu için ben ağzıma içki koymam.
Düşününüz ki baylar, şu 100 rublelik banknotu kendi elleriyle Sonya Semyonovna'ya verdi bu adam, ben bunu gözlerimle gördüm, tanığım. Yargıç huzurunda yemin edebilirim. O verdi parayı. Lujin ıslıksı bir sesle, yoksa sen keçileri mi kaçırdın, süt kuzusu? Dedi, kendisi daha demin herkesin gözü önünde ve açıkça benden 10 rubleden başka bir para almadığını söyledi. Bu duruma göre ben ona nasıl başka para vermiş olabilirim? Ben gördüm, gözlerimle gördüm, diye bağırdı. Lebezyatnikov, inançlarıma aykırı olmasına rağmen, hemen şu anda, yargıç önünde istedikleri yemini etmeye hazırım, çünkü parayı kaşla göz arasında kızın cebine nasıl sokuşturduğunuzu gözlerimle gördüm. Kapının orada ve dolaşırken, o bir ara başını çevirdiğinde, sağ elinizle onun eline sıkarken, sol elinizle parayı cebine bırakıverdiniz. Ama ben aptal, bunu iyi yürekliliğinizden böyle gizlice yaptığınızı sanmıştım. Her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Gördüm. Luci'nin yüzü kireç gibi oldu. Yalan söylüyorsunuz, diye bağırdı. Ta pencerenin oradan parayı nasıl seçebilirdiniz ki? Miyop gözlerinizle hayal görmüşsünüz siz. Sayıklıyorsunuz. Hayır, hayal görmedim ben. Evet, uzakta duruyordum ama yine de her şeyi gördüm. Dediğiniz doğru, pencerenin oradan paranın kaç rublelik olduğunu seçebilmek zordur ama ben bir başka nedenle bunun özellikle 100 rublelik bir banknot olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü siz Sonya Semyonovna'ya 10 rubleliği verirken, masadan bir de 100 rublelik banknot aldınız, bunu kendi gözlerimle gördüm, çünkü o sırada yanınızdaydım ve aklıma gelen bir düşünce nedeniyle de elinizde bir 100 rublelik bulunduğunu unutmadım. Parayı katladınız ve konuşmanız süresince hep avucunuzda tuttunuz. Sonra ben bunu unuttum. Ama ayağa kalktığınızda parayı sağ elinizden sol elinize geçirirken az kalsın yere düşürecektiniz, o zaman yeniden hatırladım. Çünkü yine aynı şeyi, yani Sonya Semyonovna'ya benden gizli bir yardımda bulunmak istediğinizi düşündüm. Bunun üzerine hareketlerinizi ne büyük bir dikkatle izlemeye başladığımı tahmin edebilirsiniz. Sonra da parayı o farkına varmadan kızın cebine sokmayı başardınız. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Yargıç önünde yemin edebilirim. Lebezyatnikov neredeyse tıkanacaktı. Odanın her yanından, çoğu şaşkınlık dile getiren sesler yükselmeye başladı ama öfkeli, tehdit özelliği giderek artan sesler de duyuluyordu. Pyotr Petrovich'i çember içine almışlardı. Katerina Ivanovna, Lebezyatnikov'a atılarak, "Andrei Semyonovich," dedi, "sizin hakkınızda yanılmışım. Koruyun onu. Bir siz ondan yanasınız. Kimsesi yok onun. Sizi Tanrı gönderdi. Andrei Semyonovich, iki gözüm, canım kardeşim." Ve Katerina Ivanovna, ne yaptığının farkında olmadan, Andrei Semyonovich'in önünde diz çöktü. Pyotr Petrovich öfkeden deliye dönmüştü. "Saçma," diye bağırdı, "söyledikleriniz baştan aşağı saçma. Bunu unutmuştum, sonra hatırladım. Sonra yine unuttum, nedir bütün bunlar? Yani ben mahsus mu sokuşturdum parayı onun cebine? Niçin? Ne amaçla? Ne alıp veremediğim olacak benim bu kızla? Niçin? İşte benim anlayamadığım da bu. Ama sözlerim bütünüyle gerçeği yansıtıyor. Bu konuda o kadar yanılmıyorum ki, ah ne kadar aşağılık bir adamsınız. Bu davranışınızdan dolayı elinizi sıkıp size teşekkür ettiğim sırada, özellikle aklıma gelen bir soruyu çok iyi hatırlıyorum. Bu parayı neden özellikle gizlice koymuştunuz kızın cebine? Özellikle gizlice? Acaba benim, kişisel yardımların köktenci bir çözüm olmadığı için bunlara karşı olduğumu biliyordunuz da, yalnızca benden gizlemek için mi böyle davranmıştınız? Daha sonra, benim yanımda bu kadar büyük bir parayı vermekten utanmış olabileceğinizi karar verdim. Sonra, ona sürpriz yapmak istemiş de olabilirdiniz. Cebinde 100 rublelik bir banknot bulacak ve şaşıracaktı. Çünkü bazı yardımsever kişilerin yaptıkları yardımın gizli kalmasını istediklerini, bundan çok hoşlandıklarını biliyorum. Yine düşündüm ki, belki de cebinde parayı bulunca size teşekkür etmeye gelip gelmeyeceğini denemek istiyordunuz. Sonra, hani, sağ elin verdiğini sol el bilmemeli sözü uyarınca, size minnet duymasından kaçınmak istiyor da olabilirdiniz. Kısacası daha neler geldi aklıma. Ama ben bütün bunlar üzerinde daha sonra düşünmeye karar verdim.
Öte yandan sırrınızı bildiğimi belli etmenin de kabalık olacağını düşündüm. Ancak aklıma yine bir şey takılmıştı, kendisine yapılan iyilikten habersiz olan Sonya Semyonovna, parayı yitirebilirdi. Bu bakımdan buraya gelip cebine 100 ruble bıraktığınızı kendisine söylemeye karar verdim. Ama pozitivist yöntemin genel sonuçlarını, 56, bırakmak, özellikle de kitapta Pideritya Wagner'in makalelerini okumalarını salık vermek için, geçerken Bayan Kobilatnikovalara uğradım, sonra doğruca buraya geldim. Geldim ki, meğer burada neler oluyormuş. Şimdi sorarım size, eğer Sonya Semyonovna'nın cebine 100 rublelik banknotu koyduğunu görmeseydim, bütün bu ayrıntılı düşünceler, varsayımlar, nasıl aklıma gelebilirdi? Andrei Semyonovich uzun söylevini böyle bir mantıki sonuçla bitirdiğinde artık iyice yorulmuş, hatta yüzü ter içinde kalmıştı. Ama ne yazık ki, meramını anlatacak kadar Rusça bilmediği için başka dilde bilmezdi. Bu avukatlık başarısından sonra sanki bir anda eriyip tükenmiş, hatta sanki zayıflayıvermişti. Ama konuşması herkes üzerinde büyük bir etki yapmıştı. Öylesine coşkuluyla, öylesine inançla konuşmuştu ki, sözlerine herkesi inandırmış gibiydi. Pyotr Petrovich işlerin kötüye gitmekte olduğunu anlıyordu. Kafanıza takılan bu saçma sapan sorulardan bana ne diye bağırdı, bunlar kanıt değildir. Bütün bunları rüyanızda görmüş olabilirsiniz. Ben de size diyorum ki, yalan söylüyorsunuz bayım, kim bilir hangi kızgınlığınızdan dolayı yalan söylüyor ve bana kara çalıyorsunuz. Özellikle de sizin serbest ve tanrı tanımaz düşüncelerinizi katılmadığım için bana kızmış olabilirsiniz, hepsi bu. Ama yaptığı bu manevra Pyotr Petrovich'e bir yarar sağlamadığı gibi, tam tersine her yandan homurtuların yükselmesine neden oldu. "Şuna bakın, işi nerelere götürdü," diye bağırdı Lebezatnikov, "yalan söylüyorsun. Polis çağır, ben yargıç önünde yemin etmeye hazırım." Yalnız, niçin, hangi nedenle böyle aşağılık bir davranışta bulunduğunu hala anlayabilmiş değilim. Ah, ne alçakmışsın meğer. Böyle aşağılık bir davranışta bulunmasının nedenini ben açıklayabilirim. Gerekirse yargıç önünde yemin de edebilirim. Sonunda Raskolnikov söze girmişti, bir adım öne çıkmış, sakin, kendinden emin bir sesle konuşuyordu. Odadaki herkes, daha ilk ağızda, onun gerçekten de işin iç yüzünü bildiğini ve bilmecenin çözümüne yaklaşıldığını anlamıştı. Raskolnikov, Lebezyatnikov'a dönerek, "Artık her şeyi anlamış bulunuyorum," diye sürdürdü sözlerini, aslında da işin başından beri bunun iğrenç bir tuzak olduğundan kuşkulanıyordum. Yalnızca benim bildiğim, biraz sonra da hepinize anlatacağım özel bir takım nedenlerden dolayı, böyle bir kuşkuya kapılmıştım, işin can alıcı noktası buradadır. Size gelince, Andrei Semyonovich, değerli sözlerinizle her şeyi kesin olarak anlamamı sağladınız. Herkesin beni dikkatle dinlemesini rica ederim, bu Bay Lujin'i gösterdi, birkaç gün önce bir kızla, daha doğrusu benim kız kardeşim Avdotya Romanovna Raskolnikova ile evlenmek üzereydi. Ama 3 gün önce, Petersburg'a geldiğinin ilk günü, daha ilk görüşmemizde benimle kavga etti, ben de kendisini evimden kovdum, bu olayın 2 tanığı vardır. Çok kötü yürekli bir adamdır bu. Dün değil önceki gün, yani kendisiyle kavga ettiğimiz gün, ben daha onun burada, yani sizin odanızda Andrei Semyonovich, oturduğunu bilmiyordum. Aynı gün, yani kavga ettiğimiz gün, rahmetli Marmeladov'un dostu olarak karısı Katerina Ivanovna'ya cenaze harcamalarında kullanması için birkaç kuruş verdiğimi görmüş. Hemen oturup anneme bir mektup yazarak, bütün paramı Katerina Ivanovna'ya değil de Sonya Semyonovna'ya verdiğimi bildirmiş, bu arada da Sonya Semyonovna üzerine, daha doğrusu benim Sonya Semyonovna ile olan ilişkimin niteliği üzerine en aşağılık sözlerle çeşitli imalarda bulunmuş. Hemen anlayacağınız gibi bütün bunlardan amacı, annemle kız kardeşimi bana bin bir güçlükle gönderdikleri paraları kötü yollarda harcadığıma inandırarak ailemle aramı açmaktı. Dün akşam, annemle kız kardeşimin ve onun bulunduğu bir aile toplantısında, paraları Sonya Semyonovna'ya değil, cenaze harcamaları için Katerina Ivanovna'ya verdiğimi, o sırada daha Sonya Semyonovna'yı hiç tanımadığımı, hatta yüzünü bile görmediğimi kanıtlayarak gerçeği ortaya çıkardım. Bu arada onun, yani Pyotr Petrovich Lujin'in, sahip olduğu bütün üstünlükleriyle birlikte,
kendisi için onca kötü sözler söylediği Sonya Semyonovna'nın serçe parmağı bile olamayacağını ekledim. Kendisinin, Sonya Semyonovna'yı kız kardeşimle yan yana oturtup oturtamayacağım sorusuna karşılık da, daha o gün bu işi yapmış bile olduğumu söyledim. Ettiği onca iftiraya rağmen, annemle kız kardeşimin benimle bozuşmak istememeleri üzerine kendisi iyice çileden çıktı ve söylediği her sözle, annemle kız kardeşime karşı bağışlanmaz kabalıklarda bulundu. Sonunda kesin kopuş oldu ve kendisini evden kovduk. Bütün bu anlattıklarım dün akşam oldu. Şimdi şu noktaya dikkat etmenizi rica ederim, eğer az önce hırsız olduğunu kanıtlamayı başarsaydı, Sonya Semyonovna ile kız kardeşimi bir tuttuğum için bana gücenmekte çok haklı olduğunu, bana çıkışmakla kız kardeşimin, yani nişanlısının şerefini koruduğunu kanıtlamış olacaktı. Kısacası böylece, benim yeniden ailemle aramı açmayı ve onların gözüne girmeyi umuyordu. Sonya Semyonovna'nın şeref ve mutluluğunun benim için ne kadar değerli olduğunu doğru tahmin ederek, benden kişisel olarak öç almak istemesinden hiç söz etmiyorum. İşte onun hesapları bunlardı. Bütün bu olup bitenleri ben bu şekilde anlıyorum. Bu aşağılık davranışının başka hiçbir nedeni olamaz. Raskolnikov sözlerini böyle ya da hemen hemen böyle bitirdi. Kalabalık, şaşkınlık dile getiren seslerle sık sık sözlerini kesmiş ama yine de herkes konuşmasını büyük bir dikkatle dinlemişti. Sakin, kendinden emin, dolambaçsız, kesin bir dille konuşmuştu. Sesindeki kararlılık ve inanç, yüzünün sert anlatımı, herkesin üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Lebezyatnikov heyecanla, evet, evet bu böyle, diye doğruladı, yani böyle olması gerek. Çünkü Sonya Semyonovna içeri girer girmez, bana özellikle sizin burada olup olmadığınızı, Katerina Ivanovna'nın konukları arasında sizi de görüp görmediğimi sordu. Beni pencerenin oraya götürerek, orada sessizce sordu bunu bana. Demek ki, onun için sizin muhakkak burada bulunmanız gerekiyordu. Evet, bu böyle, bu kesinlikle böyle. Lujin, dudaklarında küçümseyici bir gülümseme, susuyordu. Ama yüzü bembeyazdı. İşin içinden nasıl sıyrılacağını düşünüyor gibiydi. Her şeyi olduğu gibi bırakıp gitmek fazlasıyla işine gelirdi, ama şu anda böyle bir şey olanaksız gibiydi. Bu, Sonya Semyonovna'ya iftira ettiği yolunda kendisine yöneltilen suçlamaların doğruluğunu kabul etmesi anlamına gelirdi. Çoğu kafayı bulmuş olan konuklar zaten fazlasıyla heyecanlanmış durumdaydılar. İAŞ memuru, konuşulanların çoğunu anlamamış olmakla birlikte, herkesten çok bağırıyor, Lujin'in hiç de hoşuna gitmeyecek bir takım yollara başvurulmasını öneriyordu. Ama odada sarhoş olmayanlar da vardı, bütün kiracılar içeri üşüşmüşlerdi. Polonyalıların üçü de müthiş öfkelenmişti, "Pane Aydak, 57, diye bağırıp duruyorlar, bu arada kendi dillerinde başka bazı tehditler de savuruyorlardı. Sonya da büyük bir gerilim içinde dinliyordu, ama bir baygınlık geçirmiş de yeni ayılmış gibi her şeyi anlamış görünmüyordu. Bütün savunmasının Raskolnikov'a bağlı olduğunu hissederek gözlerini ayırmadan ona bakıyordu. Katerina Ivanovna hırıldayarak, güçlükle soluyordu, bitip tükenmiş bir hali vardı. Ama en aptalca görünüşü olan Amalia Ivanovna'ydı, ağzını açmış, hiçbir şey anlamadan çevresine bakınıyordu. Anladığı tek şey, Pyotr Petrovich'in köşeye sıkışmış olduğuydu. Raskolnikov bir şeyler daha söylemek için izin isteyecek oldu, ama fırsat vermediler. Lujin'in etrafını sarmışlar, sövüyorlar, tehditler savuruyorlar, bağırıyorlardı. Ama Pyotr Petrovich Ötlek takımından değildi, planının başarısızlığa uğradığını görünce, işi yüzsüzlüğe döktü. Kalabalığı yarmaya çalışarak, "İzin verin baylar, izin verin," dedi, "açılımda geçelim. Hem bana gözdağı vermekten de vazgeçin. İnanın bana, bundan bir şey çıkmaz, hiçbir şey yapamazsınız, Ötlek takımından değilim ben. Tam tersine, bir suçu zorla örtbas ettiğiniz için sorumlu duruma düşersiniz. Hırsız açıkça ortaya çıkmıştır, bu işin peşini bırakmayacağım. Yargıçlarımız ne kör, ne de sarhoş. Kişisel öç duygularıyla beni suçlayan, evet, az önce aptallıklarından bunu kendi ağızlarıyla itiraf ettiler, bu iki dinsizlikleri herkesçe bilinen serbest düşünceli bu iki haytaya inanmazlar. Evet, izin verin baylar. Semyonovich öfkeyle, "Artık odamdaki varlığınıza katlanamam," diye bağırdı,
Hemen terk edin odamı. 2 haftadır onu ağırlayabilmek için neler çektiğimi düşünüyorum da. Geçen gün ben kendim odanızdan çıkıyordum Andrei Semyonovich, ama beni siz alıkoymuştunuz, şimdi ise o günkü sözlerime tek bir şey ekleyeceğim. Siz aptalın birisiniz. Kafanızdaki kontaklığı ve kör gözlerinizi tedavi ettirmenizi dilerim. İzin verin, baylar. Lujin kalabalığı yararak kendine bir yol açtı, ama onun yalnızca bir iki küfürle savuşup gitmesine gönlü razı olmayan İAŞ memuru, masadan bir bardak kaptı ve gerilip Pyotr Petrovich'e fırlattı. Ama bardak Pyotr Petrovich yerine Amalya Ivanovna'ya geldi. Amalya bir çığlık attı, İAŞ memuru ise bardağı atarken fazla gerilediği için hızını alamadı, dengesini yitirip olanca ağırlığıyla masanın altına yuvarlandı. Pyotr Petrovich odasına döndü, yarım saat kadar sonra da evden ayrıldı. Sonya yaratılıştan ürkek bir kızdı, kendisine başka bütün insanlardan çok daha kolay kötülük yapılabileceğini, aşağılamak, gönlünü kırmak gibi şeylerinse, herkesin hemen hiçbir ceza görmeden kolayca yapabileceği şeyler olduğunu öteden beri bilirdi. Ama yine de şu son olaya kadar, herkese karşı takındığı ölçülü, uysal, boyun eğer tavrıyla, felaketlerden kaçınabileceğini sanıyordu. Müthiş bir düş kırıklığına uğramıştı. Her şeyi, hatta bu son olayı bile tevekkülle karşılayabilir, katlanabilirdi. Ama bu son olay, özellikle de ilk anlarda ona çok ağır gelmişti. Kazandığı zafere, temize çıkmasına rağmen, ilk korku ve şaşkınlık anı geçip de olup bitenleri bütünüyle kavrayınca, umarsızlığın ve aşağılanmışlığın dayanılmaz acısını duydu yüreğinde. Sinirleri allak bullak olmuştu, sonunda dayanamadı ve kendini odadan dışarı atıp koşa koşa evine gitti. Lujin'in çıkıp gitmesinden hemen sonra olmuştu bu. Odadakilerin kahkahaları arasında bardağı yiyen Amalya Ivanovna, bir başkasının yanlışı yüzünden böylesine bir cezaya uğramaya katlanamazdı, bir çığlık atarak, kudurmuşçasına, bütün olup bitenlerin sorumlusu olarak gördüğü Katerina Ivanovna'nın üzerine atıldı. "Defol evimden. Hemen, şimdi. Marş." Ve Katerina Ivanovna'nın eşyalarından eline geçenleri kaldırıp yere çalmaya başladı. Bitkin bir şekilde kendini attığı yataktan fırlayan Katerina Ivanovna, onun üzerine atıldı. Ama eşitsiz bir kavgaydı bu. Amalya Ivanovna onu bir tüy gibi fırlatıp attı. Zavallı kadın hıçkırıklardan tıkanarak, "Ne?" diye haykırdı, Allah'tan korkmadan Sonya'ya iftira ettikleri yetmezmiş gibi, "Şimdi de bu hayvan bana saldırıyor, ha! Kocamı toprağa verdiğim gün, soframda tuzumu ekmeğimi yediği gün, şu yetimlerle beni sokağa atmaya kalkıyor, ha! Nereye gideceğim ben?" Gözleri alev alev, birden bir çığlık attı, "Tanrım! Adaletin yok mu? Bizim gibi yetimleri korumayacaksın da kimi koruyacaksın? Ama göreceğim. Mahkeme de var, adalet de bu dünyada. Ben bulacağım. Bekle sen Allahsız kadın. Poleçka, sen çocuklarla kal, ben şimdi dönerim. Sokakta bile olsa, bekleyin beni. Adalet var mı, yok mu, göreceğim." Katerina Ivanovna, rahmetli kocasının sözünü ettiği yeşil drap şalını başına örttü, hala odayı doldurmakta olan apartman halkının meydana getirdiği karma karışık sarhoş kalabalığını yararak kendine yol açtı, gözyaşları içinde, hıçkıra hıçkıra, ne olursa olsun hemen şu anda bir yerlerde adaleti bulmak kararıyla sokağa fırladı. Poleçka, küçüklerle birlikte korku içinde köşedeki sandığın üzerine büzüldü, iki kardeşini kucakladı, tir tir titreyerek annesinin dönmesini beklemeye başladı. Amalya Ivanovna odanın içinde dört dönüyor, olur gibi ağlıyor, bağırıyor, eline geçen her şeyi kudurmuşçasına yerlere atıyordu. Kiracılarda müthiş gürültü ediyor, her kafadan bir ses çıkıyordu, kimileri olup bitenler üzerine akılları erdiğince bir şeyler söylüyor, kimileri tartışıyor, küfürler savuruyor, kimileri ise şarkı söylüyordu. Raskolnikov, "Artık ben de gideyim," diye düşündü. "Evet, Sonya Semyonovna, bakalım şimdi ne diyeceksiniz?" ve Sonya'nın evine gitmek üzere çıktı. Raskolnikov, ruhunda bunca dehşet ve acı duymasına rağmen, Lujin'e karşı Sonya'nın çalışkan, yavuz bir avukatı olmuştu.
Bu sabah çektiği bunca işkenceden sonra, iyiden iyiye katlanılmaz bir hal almaya başlayan izlenimlerini değiştirmesine neden olan bu rastlantıya sevinmiş gibiydi. Bu sevince kaynak olan bir başka nedenden, onu Sonya'yı savunmaya zorlayan kişisel ve candan duygulardan hiç söz etmiyoruz. Öte yandan, kendisini hele bazen müthiş heyecanlandıran bir randevusu vardı Sonya'yla. Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü söylemek zorundaydı ona. Bunun acısını şimdiden duyuyor, bu düşünceyi kafasından uzaklaştırmak istiyor gibiydi. Katerina Ivanovna'nın evinden çıkarken, bakalım şimdi ne diyeceksiniz, Sonya Semyonovna derken de, herhalde az önce Lujin'e karşı kazandığı zaferin coşkusu içinde bulunuyordu. Ama şu anda tuhaf bir şeyler oluyordu kendisine. Kapernaumluların evine gelince, birden elinin ayağının çekilir gibi olduğunu, korktuğunu hissetti. Kapının önünde tuhaf bir soruyla, dalgın, duraksadı, Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü ille de aklından geçirir geçirmez söylememesinin olanaksız olması bir yana, bu işi bir an geciktirmenin dahi elinde olmadığını anladı. Bunun niçin olanaksız olduğunu henüz bilmiyordu, ama hissediyordu bunu ve böylesi bir takım zorunluluklar karşısında güçsüz olduğunu hissetmek ona dehşetli acı veriyor, yüreğini eziyordu. Daha fazla düşünmemek ve acı çekmemek için hızlı kapıyı açtı ve eşikte durup Sonya'ya baktı. Sonya dirsekleri masaya dayalı, elleriyle yüzünü örtmüş, oturuyordu, ama Raskolnikov'u görür görmez, sanki onu bekliyormuş gibi yerinden kalktı, karşılamaya koştu. Odanın ortasında karşılaştılar. Sonya çabuk, "Siz olmasaydınız, halim ne olurdu?" dedi, ilk ağızda söylemek için hazırladığı sözlerdi bunlar. Sonra sustu ve bekledi. Raskolnikov masaya yaklaştı, az önce onun kalktığı iskemleye oturdu. Tıpkı dünkü gibi, Sonya onun 2 adım ötesinde ayakta durdu. "Evet, Sonya," diye başladı Raskolnikov, ama birden sesinin titrediğini hissetti, bütün sorun, toplumsal durum ve ona bağlı geleneklerden kaynaklanıyordu. "Anladınız mı az önce bunu?" Sonya'nın yüzünde acı gölgeleri uçuştu. "Ne olur benimle dünkü gibi konuşmayın," dedi, "lütfen yine başlamayın. Çektiğim acılar bana yeter." Bu sitemine Raskolnikov'un alınabileceğinden korkarak, hemen gülümsedi, "Aptalca bir şeydi oradan ayrılmam. Kim bilir neler oluyor şimdi orada? Demin gidecektim, ama hep, sizin gelebileceğinizi düşündüm." Raskolnikov ona Amalya Ivanovna'nın Katerina Ivanovna'yı ve çocuklarını evden kovduğunu ve Katerina Ivanovna'nın bir yerlere adalet aramaya gittiğini anlattı. "Aman Tanrım!" diye bağırdı Sonya, "hemen gidelim." Ve mantosunu kaptı. "Yine aynı şey," dedi Raskolnikov sinirli, "aklınız fikriniz onlarda. Biraz da benimle olun." "Ya, Katerina Ivanovna?" Raskolnikov ters, "Merak etmeyin, Katerina Ivanovna sizden vazgeçmez," dedi, "evden çıktığına göre, az sonra kendisi buraya gelir. Sizi burada bulamazsa pişman olursunuz sonra." Sonya acılı bir kararsızlıkla iskemleye ilişti. Raskolnikov başını önüne eğmiş bir şeyler düşünüyor, konuşmuyordu. "Diyelim Lujin şimdi istemedi," diye başladı, Sonya'ya bakmadan konuşuyordu, "ama ya isteseydi ya da hesabına öylese uygun gelseydi, Lebezlatnikov ve ben olmasaydık, sizi hapse attırabilirdi, öyle değil mi?" Sonra duyulur duyulmaz bir sesle, "Evet," dedi, sonra dalgın, korkulu, "Evet," diye tekrarladı. "Ve ben gerçekten de orada bulunmayabilirdim." Lebezyatnikovsa tümüyle bir rastlantı sonucu oradaydı. Sonya susuyordu. "Hapse düşseniz ne olacak? Dün size söylediklerimi hatırlıyor musunuz?" Sonya yine bir şey söylemedi. Raskolnikov biraz bekledi, sonra zorlama bir gülümsemeyle, yeniden, "Ah, yeter artık, bunlardan söz etmeyin diyeceğinizi sanmıştım ben de," dedi. 1 dakika kadar sustu, sonra, "Ne o, yine susuyorsunuz?" dedi, "Ama bir şeyler konuşmamız gerek." Lebezyatnikov'un dediği gibi, bir sorunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek, doğrusu benim için çok ilginç olacak. Saçmalamaya başlamıştı. "Hayır, ciddi söylüyorum, gerçekten ciddiyim. Düşünün ki Sonya, Lujin'in bütün niyetlerini önceden biliyordunuz, böylece Katerina Ivanovna'nın, onun çocuklarının, ek olarak da, kendinizi bir hiç olarak gördüğünüz için ek olarak diyorum, kendinizin tümüyle mahvolacağını, hem de kesinlikle, biliyorsunuz.
Poliçka'nın da öyle, çünkü o da aynı yolun yolcusu. Evet, böyle bir durumda, eğer her şey sizin elinizde olsaydı, yani birilerinin yaşaması ya da ölmesi, diyelim Luigi'nin yaşaması ve alçaklıklarına devam etmesi ya da Katerina Ivanovna'nın ölmesi size bırakılmış olsaydı, nasıl bir karar verirdiniz? Bunlardan hangisi ölmeli size göre? Evet, soruyorum. Sonya kaygılı gözlerle bakıyordu ona. Bu dolambaçlı, bu uzaktan uzağa bir şeyler hatırlatan sözlerde özel bir şeyler sezer gibi olmuştu. Böyle bir şey soracağınız içime doğmuştu, dedi, dikkatle, merakla bakıyordu Raskolnikov'a. İyi, öyle olsun, ama siz söyleyin bana, kararınız ne olurdu? Sonya yüzünde bir tiksinti anlatımıyla, olmayacak şeyler üzerine neden soru soruyorsunuz bana? Dedi. Öyleyse, Luigi'nin yaşaması ve alçaklıklarına devam etmesi daha iyi. Buna da mı karar verecek cesaretiniz yok? Bu Tanrı'nın işi, ben nereden bilebilirim? Hem ne diye bana böyle hiç sorulmayacak şeyleri sorup duruyorsunuz? Böyle anlamsız boş şeyleri? Hiç böyle bir şey benim kararıma kalabilir mi? Filancanın yaşamasına, filancanın yaşamamasına karar vermek hakkını bana kim verdi? Raskolnikov somurtarak, Tanrı'nın eşi dediniz miydi, artık konuşacak bir şey kalmıyor demektir, diye homurdandı. Sonya acıyla, benden ne istediğinizi açıkça söylerseniz, daha iyi edersiniz, diye bağırdı, yine dilinizin altında bir şeyler var. Yoksa buraya, bana işkence etmeye mi geldiniz? Ve kendini tutamadı, birden acı acı ağlamaya başladı. Raskolnikov kederli gözlerle bakıyordu ona. Aradan 5 dakika geçti. Haklısınız, Sonya, dedi Raskolnikov yavaşça. Birden değişmişti sanki. Az önceki yapmacık küstahlığından ve kışkırtıcı tavrından eser kalmamıştı. Sesi bir cılızlaşmıştı. Dün sana, beni bağışlamanı dilemeye gelmeyeceğimi söylemiştim, ama işte sözlerime neredeyse beni bağışlamanı dilemekle başladım. Luigi ve Tanrı konusunda söylediklerim için. Evet Sonya, bağışlanmamı diledim. Gülümsemek istedi, ama yorgunluğu, bezginliği dile getiren zayıf bir gülümseyişti bu. Başını eğdi, yüzünü elleriyle kapadı. Birden yüreğinde Sonya'ya karşı yakıcı bir nefret duydu, beklenmedik, tuhaf bir duyguydu bu. Raskolnikov şaşırdı, ürktü, başını kaldırıp Sonya'ya baktı, ama kaygı dolu, ilgi dolu, acılı bakışlarla karşılaştı gözleri. Bu bakışlarda sevgiden başka bir şey yoktu, Raskolnikov'un içindeki nefret bir hayal gibi yok oldu. Hayır, bu o değildi, şaşırmış, iki duyguyu birbirine karıştırmıştı. Bu, yalnızca o anın geldiğini gösteriyordu. Yeniden elleriyle yüzünü kapadı ve başını yere eğdi. Birden yüzü sapsarı oldu, iskemlesinden kalktı, Sonya'ya baktı, hiçbir şey söylemeden bir makine davranışıyla gidip kızın yatağına oturdu. Şu anda, baltayı ilmeğinden çıkardıktan sonra, koca karının arkasında dururken, artık kaybedecek bir saniyesi bile olmadığını düşündüğü an arasında öyle korkunç bir benzerlik vardı ki. "Neyiniz var?" diye sordu Sonya, ürkmüştü onun bu halinden. Hiçbir şey söyleyemedi Raskolnikov. Açıklamanın bu şekilde olacağını hiç düşünmemişti, şu anda kendisine neler olduğunu o da bilmiyordu. Sonya usulca yatağa, onun yanına oturdu, gözlerini dikip beklemeye başladı. Yüreği neredeyse duracaktı. Dayanılmaz bir durumdu bu. Raskolnikov ölü gibi sararan yüzünü Sonya'ya çevirdi, dudakları bir şeyler söyleyebilmek çabasıyla çırpınıyor gibiydi. Sonya'nın yüreğini bir korku kapladı. Ondan hafifçe uzaklaşarak yeniden, "Neyiniz var?" diye sordu. "Bir şey yok, Sonya. Korkma. Saçma. Gerçekten de saçma." Kendinden geçmiş, sayıklıyor gibiydi. Birden başını kaldırıp Sonya'ya baktı, "Yalnız, niçin sana böyle eziyet ediyorum, Sonya? Gerçekten de niçin? Kendime hep bunu soruyorum." Belki 15 dakika önce yine sormuştu bu soruyu kendine, ama bu kez, neredeyse kendinden geçmişçesine, bütün vücudu tir tir titreyerek soruyordu. Sonya ona gözlerinde derin bir acıyla bakarak, "Ah, nasıl da acı çekiyorsunuz," dedi. "Hepsi saçma. Baksana Sonya," nedense gülümsedi, 2 saniye kadar süren uçuk, belli belirsiz bir gülümsemeydi bu, "Dün sana bir şeyler söylemek istemiştim, hatırlıyor musun?" Sonya tedirginlikle bekledi.
Dün buradan çıkarken, belki sonsuzcasına ayrıldığımızı, ama eğer dönersem, sana Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü açıklayacağımı söylemiştim. Sonya birden bütün vücudunun titrediğini duydu. İşte şimdi söylemeye geldim. Sonya güçlükle, evet, dün siz gerçekten de, diye bir şeyler mırıldandı, sonra birden kendine geldi, telaşla, iyi ama siz bunu nereden biliyorsunuz, diye sordu. Zorlukla soluk almaya başlamıştı Sonya, yüzü gitgide sararıyordu. Biliyorum. Sonya bir dakika kadar sustu, sonra ürkek ürkek, yoksa buldular mı onu, diye sordu. Hayır, daha bulamadılar. Sonya yine bir dakika kadar sustu, sonra zor duyulur bir sesle, öyleyse siz bunu nereden biliyorsunuz, diye sordu. Raskolnikov yüzünü ona çevirip gözlerini gözlerine dikti, az önceki çarpık, uçuk gülümseyişiyle, tahmin et, dedi. Sonya tepeden tırnağa titrediğini duydu. Bir çocuk gibi gülümseyerek, ama siz, niçin beni böyle korkutuyorsunuz, diye mırıldandı. Raskolnikov, gözlerini ondan ayırmak elinde değilmiş gibi dik dik bakmayı sürdürerek, madem bunu biliyorum, öyleyse onun çok yakın dostuyum, dedi, o. Lizaveta'yı öldürmek istemiyordu. İstemeden öldürdü onu. Koca karıyı öldürmek istiyordu o. Koca karı yalnızdı önce. Tam o sırada Lizaveta girdi içeri. Böylece onu da öldürmüş oldu. Aradan korkunç bir dakika daha geçti. İkisi de gözlerini ayırmadan birbirlerine bakıyorlardı. Kendini çan kulesinden aşağı bırakıyormuşçasına bir duyguyla, tahmin edemiyor musun, diye sordu Raskolnikov. Sonya zor duyulur bir sesle, ha hayır, diye kekeledi. İyice bir bak bakalım. Bunu söyler söylemez o eski, bildik duygu bütün ruhunu dondurdu, birden Sonya'nın yüzünde Lizaveta'nın yüzünü gördü. Birden elinde baltayla Lizaveta'nın üzerine yürürken, kadının yüzünde beliren anlatımı hatırladı, Lizaveta bir yandan duvara doğru gerilerken, bir yandan da çocuksu bir korkuyla korkmaya başlayan ve gözlerini kendisini korkutan şeye dikip minicik ellerini ileri doğru uzatarak, her an ağlamaya hazır, geri geri çekilen bir çocuk gibiydi. Şu anda Sonya'nın yüzünde de aynı anlatım vardı. Aynı korku, aynı umarsızlıkla bakıyordu ona. Birden sol elini ona doğru uzatarak parmağının ucuyla hafifçe göğsüne dokundu. Bir yandan da usul usul ondan uzaklaşarak yataktan, oturduğu yerden kalkmaya başlamıştı, ancak gözlerini bir an olsun onun gözlerinden ayırmıyordu. Sonya'nın duyduğu korku birden ona da bulaştı, yüzünde aynı dehşet anlatımı, hatta dudaklarında aynı çocuksu gülümseme, o da Sonya'ya bakmaya başladı. Sonunda, anladın mı, diye fısıldadı. Tanrım, diye bir çığlık koptu Sonya'nın göğsünden. Yatağa yığılıp yüzünü yastığa gömdü. Ama çok kısa sürdü bu. Çabucak doğruldu, hızla Raskolnikov'a yaklaştı, iki elini birden tutup incecik parmakları arasında bir mengene gibi sıkarak, gözlerini onun gözlerine dikti ve yeniden dikkatli bakmaya başladı. Bu bakışlarla son bir umut ışığı bulmak istiyor gibiydi, ama hayır, hiçbir umut yoktu. Hiç kuşkusu kalmamıştı, dediği gibi olmuştu her şey. Sonya çok sonraları bu anı hatırladığında, hiç kuşkusu kalmayışını, bu karara böylesine birdenbire varışını çok tuhaf ve yadırgatıcı bulmuştu. Yoksa bu onun içine mi doğmuştu? Hayır, böyle bir şey söyleyemezdi. Ama şu anda, Raskolnikov ona bunu söyler söylemez, bütün bunlar gerçekten de kendisinin içine doğmuş gibi geldi. Raskolnikov acıyla, yeter, Sonya, dedi, yeter. Acı çektiriyorsun bana. Ona bu işi böyle açacağını, bu işin böyle olacağını hiç, ama hiç düşünmemişti. Ama böyle olmuştu işte. Sonya birden kendinde değilmiş gibi yerinden fırladı, ellerini ovuşturarak odanın ortasına kadar gitti, sonra hızla döndü. Yeniden yatağa, onun yanına oturdu, yakınına oturmuştu ki, neredeyse omuzları birbirine değiyordu. Sonra birden, sanki bir yerine bir şey saplamış gibi irkildi, bir çığlık attı, kendinde değilmişçesine ve niçin yaptığını kendi de bilmeden Raskolnikov'un önünde diz çöktü. "Ne yaptınız, ne yaptınız böyle kendinize?" diye mırıldandı, sesi umutsuzlukla doluydu. Sonra birden doğruldu, Raskolnikov'un boynuna atıldı, kollarıyla sımsıkı sarıldı. Raskolnikov kendini hafifçe geri çekti, üzgün bir gülümsemeyle, "Ne tuhafsın Sonya," dedi, "sana ondan söz ettiğim sırada beni kucaklayıp öpüyorsun.
Ne yaptığının farkında mısın? Sonya onun ne dediğini duymamıştı bile, müthiş bir heyecan içinde, "Şu anda bütün dünyada sizden daha mutsuz hiç kimse yoktur," diye haykırdı ve bir ağlama nöbetine tutulmuşçasına hıçkırmaya başladı. Raskolnikov ne zamandır yabancısı olduğu bir duygunun bir sel gibi içine boşaldığını ve kendisini hafiflettiğini hissetti. Bu duyguya karşı koymadı, gözlerinden yuvarlanan 2 damla yaş kirpiklerine asılıp kalmıştı. "Yani beni bırakmıyor musun Sonya?" dedi, belli belirsiz bir umut titreşimi vardı sorusunda. "Hayır, hayır," diye bağırdı Sonya, "hiçbir zaman, hiçbir yerde. Nereye gidersen peşinden geleceğim. Ah Tanrım! Ah, ne kadar mutsuzum! Ah, niçin seni daha önce tanımadım? Niçin bana daha önce gelmedin? Ah Tanrım! Geldim ya işte. Şimdi geldin ama. Ne yapılabilir şimdi? Birlikte, gideriz küreye." Raskolnikov'a yeniden sarılmıştı. Bu sözler üzerine Raskolnikov'un bütün vücudu kasıldı, dudaklarında az önceki küçümseyici gülümseme, "Ben belki de daha küreye gitmek niyetinde değilim Sonya," dedi. Sonya ona hızlı bir göz attı. Mutsuz bir insana karşı duyduğu o heyecanlı ilk acıma duygusundan sonra, yeniden korkunç cinayet düşüncesiyle sarsıldı. Raskolnikov'un konuşma tonundaki değişme, ona bir anda cinayeti ve katili hatırlatmıştı. Şaşkınlıkla bakıyordu ona. Bu iş niçin olmuştu, nasıl olmuştu, daha hiçbir şey bilmiyordu. Bu sorular şu anda birdenbire bilincinde çakıvermişti. Ama hemen sonra, yeniden kuşkulanmaya başladı, inanamıyordu bir türlü, "O mu katil? Olacak şey mi bu, ne oluyor? Neredeyim ben?" diye bağırdı birden, hala kendisine gelememiş gibi büyük bir şaşkınlık içindeydi. "Hem, sizin gibi birisi nasıl böyle bir şey yapabilir? Niçin yaptınız bunu?" Raskolnikov can sıkıntısıyla ve bitkin bir şekilde, "Niçin olacak? Soymak için." "Yeter artık Sonya," dedi. Sonya sersemlemiş gibiydi, ama birden, "Aç mı kalmıştın?" diye bağırdı. Sen bunu annene yardım etmek için yaptın, öyle değil mi?" Raskolnikov yüzünü öte yana çevirdi, başını önüne eğdi, "Hayır Sonya, hayır," diye mırıldandı, "aç olduğum söylenemez. Evet, gerçekten de anneme yardım etmek istemiştim, ama, tam bu da değil. Bana acı çektirme Sonya." Sonya'nın elleri yanına düştü. "Bütün bunlar gerçek olabilir mi? Tanrım, bu nasıl gerçek böyle? Böyle bir gerçeğe kim inanır? Hem çıkarıp cebinizdeki parayı son kuruşuna kadar başkalarına verin, hem de para için birini öldürün." Bir an sustu, sonra, "Ah, yoksa Katerina Ivanovna'ya verdiğiniz o paralar da. Tanrım, yoksa o paralar da," diye bağırdı. Raskolnikov onun sözünü keserek, "Hayır Sonya," dedi, o paralar değil. İçin rahat olsun. Bir tüccar aracılığıyla annemin gönderdiği paralar onlar. Hastalandığım gün elime geçmiş, aynı günde Katerina Ivanovna'ya vermiştim. Razumihin tanıktır. Paraları da benim adıma o almıştı tüccardan. Benimdi o paralar, benim, kendi paralarım." Sonya gözlerini dört açmış onu dinliyor, olanca çabasıyla bir şeyler anlamaya çalışıyordu. Raskolnikov dalgın dalgın, "O paralara gelince," diye ekledi, "aslında para olup olmadığını da bilmiyorum ya, çünkü o sırada koca karının boynundan içi tıka basa dolu bir para kesesi almıştım, ama içine bakmamıştım, fırsat olmamıştı, sonra zincir, kol düğmesi gibi bazı şeyler de vardı, para kesesiyle birlikte bunların hepsini ertesi sabah ve caddesinde daha önce hiç bilmediğim bir avluda, bir taşın altına gizledim. Şimdi de orada duruyorlar." Sonya kulak kesilmiş dinliyordu. Raskolnikov'un son sözlerinde bir umut ışığı görerek, "Bu işi, soymak için yaptığınızı söylüyorsunuz, ama hiçbir şey almamışsınız," dedi. Raskolnikov yine dalgın dalgın, "Biliyorum. Daha bu paraları alıp almamaya karar vermedim," diye mırıldandı, sonra birden kendine geldi, hafifçe gülümseyerek, "Ama aptalca şeyler söylüyorum, öyle değil mi?" dedi. Sonya'nın aklından, sakın deli olmasın düşüncesi geçti, ama hemen kovdu bu düşünceyi kafasından, burada başka bir şey vardı. Kendisi hiçbir şey anlamıyordu. Raskolnikov birden coşarak, "Biliyor musun, Sonya," dedi, "eğer aç olduğum için çalsaydım bu paraları." Sözcüklerin üzerine basarak devam etti, "Şu anda mutlu olurdum. Bunu bilmiş ol.
Biraz sonra umutsuzluk içinde, ama bütün bunlardan sana ne? Diye sürdürdü sözlerini, şu anda yaptığım şeyin aptalca olduğunu söylüyorsun, bundan sana ne? Bana karşı elde ettiğin bu aptalca zaferden sana ne? Ah Sonya, ben sana bunları söylemek için mi geldim? Sonya yine bir şeyler söylemek istedi ama konuşmaktan vazgeçti. Dün seni benimle birlikte gelmen için çağırmamın tek nedeni, senden başka kimsemin olmayışıydı. Sonya ürkek ürkek, nereye çağırmıştın? Diye sordu. Raskolnikov acı gülümseyerek, korkma, hırsızlığa, cinayet işlemeye değil, dedi, farklı insanlarız biz. Biliyor musun, Sonya, dün seni nereye çağırdığımı daha şimdi, şu anda anladım. Dün bilmiyordum bunu, nereye gideceğimizi ben de bilmiyordum. Bir tek şey için çağırdım seni, bir tek şey için geldim buraya. Beni bırakmaman için. Bırakmayacaksın değil mi Sonya? Sonya onun elini sıktı. Raskolnikov bir dakika kadar sonra, Sonya'ya sonsuz bir acıyla bakarak, "Niçin söyledim bunu ona, niçin?" diye bağırdı. "Niçin açtım? İşte benden açıklama bekliyorsun, Sonya. Oturuyor ve bekliyorsun. Oysa ne söyleyebilirim sana? Hiçbir şey anlamayacak, yalnızca acı çekeceksin, benim yüzümden. Bak işte ağlıyor ve beni kucaklıyorsun. Niçin kucaklıyorsun beni Sonya? Bu acıyı tek başıma çekemediğim ve sen de acı çek ki, ben biraz hafifleyeyim dediğim için mi? Böyle bir alçağı sevebilir misin sen? Sanki sen acı çekmiyor musun?" diye bağırdı Sonya. Yine aynı duygu bir sel gibi boşaldı Raskolnikov'un yüreğine ve yine yüreğini bir an için yumuşattı. "Sonya, ben kötü yürekli bir adamım, bunu unutma, pek çok şeyin açıklaması burada. Sana da kötü yürekli olduğum için geldim. Her şeye karşın buraya gelmeyebilecek insanlar da vardır. Bense, ödleğin ve alçağın biriyim. Ama, ne yapalım, öyle olayım. Bu değil sorun. Konuşmamız gerek, ama ben söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum." Durdu, uzun uzun düşündü. Sonra, "Dedim ya, farklı insanlarız biz," diye bağırdı, "birbirimizin dengi değiliz. Buraya geldiğim için de kendimi hiç, ama hiç bağışlamayacağım. Hayır, hayır," diye bağırdı Sonya, "buraya gelmen, benim öğrenmem iyi oldu. Hem de çok iyi oldu." Raskolnikov ona acıyla baktı. "Gerçekten de ne olmuş sanki?" dedi, düşünüp taşınıp bir karar vermiş gibiydi. "Böyle oldu bu iş. Sorun şu. Bir Napolyon olmak istedim, onun için de öldürdüm. Nasıl, anladın mı?" Sonya safça ve çekinerek, "Hayır," dedi, sonra yalvarırcasına ekledi, "Yalnız, sen anlat. Ben anlarım, ben kendi kendime hepsini anlarım. Anlar mısın?" "Pekala, görürüz." Sustu, uzunca bir süre düşündü. "Sorun şu," dedi, "bir gün kendime şöyle bir soru sordum. Eğer benim yerimde Napolyon olsaydı ve mesleki tırmanışına başlamak için önünde ne Toulon, ne Mısır, ne Mont Blanc'dan geçiş gibi güzel ve anıtsal şeyler değil de gülünç, zavallı bir koca karı, üstelik de sandığındaki paraları çalmak için, mesleki tırmanış için, anlıyorsun ya, öldürülmesi gereken bir tefeci koca karı bulunsaydı ve başkaca da hiçbir çıkış yolu olmasaydı, acaba ne yapardı? Böylesine anıtsal olmaktan uzak, üstelik de günah olan bir şey yaptığı için acı duyar mıydı? Şunu hemen söyleyeyim ki, bu sorun üzerine çok, ama çok kafa yordum, öyle ki sonunda Napolyon'un bu işten acı duymak şöyle dursun, bu işin anıtsal bir iş olup olmadığı gibi bir konunun aklının köşesinden bile geçmeyeceğini, hatta, bu işin insana acı verebileceğini farkında bile olmayacağını anladım. Nasılsa birdenbire anladım bunu ve böyle düşündüğüm için müthiş utanç duydum. Önünde başka bir yol yoksa, hiç duraksamadan kadının işini bitiriverirdi Napolyon. Ben de, bunun üzerine düşünmekten vazgeçip, bu otoritenin örneğine uygun olarak, cinayeti işledim. Tümüyle anlattığım gibi oldu bu iş. Gülünç mü buluyorsun? Evet, Sonya, burada asıl gülünç olan, bu işin tam anlattığım gibi olmasıdır. Sonya anlattıklarını hiç de gülünç bulmamıştı. Daha da ürkmüş olarak ve zor duyulan bir sesle, "Siz," dedi, "bana doğruca, hiç örnek vermeden anlatın, daha iyi." Raskolnikov onun ellerini tuttu, yüzüne üzüntüyle bakarak, "Yine haklısın, Sonya," dedi, "bütün bunlar saçma, neredeyse boş bir gevezelik. Biliyorsun,
Annemin hiçbir şeyi yok. Bir rastlantı sonucu eğitim gören kız kardeşimin yazgısı, mürebbiye olarak sürünüp durmak. İkisinin de umudu bendim. Üniversitede okuyordum ama masraflarını karşılayamadığım için ayrılmak zorunda kaldım. Hoş, her şey yolunda gitse ve ayrılmasam ne olacaktı? 10-12 yıl sonra, yıllık 1000 ruble geliri olan bir öğretmen ya da memur olmaktan başka ne umabilirdim? Ezberlemiş gibi konuşuyordu. Bu arada annem kaygılardan, acılardan çöküp gidecek ve ben onun için hiçbir şey yapamayacaktım. Kız kardeşimin başına daha da kötü şeyler gelebilirdi. Her şeyden ele tek çekmek, annemi unutup, kız kardeşimin uğrayacağı aşağılanmalara saygıyla katlanmak için sebep ne? Evet, ne için bütün bunlar? Onları toprağa verip, yeni dertler edinmek, evlenip çoluk çocuk sahibi olarak bu kez de onları beş parasız, bir lokma ekmeğe muhtaç bırakmak için mi? İşte ben koca karının paralarıyla, anneme yük olmadan üniversite öğrenimimi sürdürmeyi, üniversiteden sonraki ilk adımlarımı atabilmeyi ve bütün bunları çok geniş bir biçimde ve radikal anlamda yapmayı düşünmüştüm. Öyle ki yepyeni bir mesleki tırmanış gerçekleştirmek ve yeni, bağımsız bir yolda ilerleyebilmek istiyordum. İşte hepsi bu. Koca karıyı öldürmekle, hiç kuşkusuz kötü bir iş yaptım. Yeter artık. Sözlerini bitirdiğinde tam bir bitkinlik içindeydi, başını eğdi. Ah, ama bu o değil, bu o değil, diye bağırdı Sonya, sesi acı doluydu. Hiç böyle şey olur mu? Olmadığı ortada. Ama ben sana gerçeği söyledim. Bu nasıl gerçek böyle? Ah Tanrım. Ben yalnızca bir bit öldürdüm, Sonya, yararsız, iğrenç, herkese zararı dokunan bir bit. Ama bu bit bir insan. Raskolnikov ona tuhaf tuhaf bakarak, ben de biliyorum onun bir bit olmadığını, dedi. Aslında Sonya, ben yalan söylüyorum, hem de ne zamandır yalan söylüyorum. Doğru söylüyorsun sen. Bu, o değil. Burada başka, bambaşka nedenler var. Ne zamandır kimseyle konuşmadım, Sonya. Başım çok kötü ağrıyor. Gözleri humma ateşiyle yanıyordu. Sayıklar gibiydi, dudaklarında tedirgin gülümsemeler uçuşuyordu. Bütün varlığını kaplayan coşkunluğunun ardında bir bitkinlik seziliyordu. Sonya onun nedenle acı çektiğini anlıyordu. Onun da başı dönmeye başlamıştı. Evet, tuhaf şeyler söylüyordu ama yine de anlaşılır bir şeyler var gibiydi bu sözlerde. Ama, ah Tanrım, nasıl olur? Nasıl olur? Sonya umutsuzluk içinde ellerini ovuşturuyordu. Raskolnikov başını kaldırarak, hayır, Sonya, bu, o değil, dedi. Düşüncelerindeki ani dönüş kendisini de şaşırtmış, yeniden heyecanlandırmış gibiydi. Bu, o değil. En iyisi, evet böylesi gerçekten daha iyi. Tut ki, ben kendini beğenmiş, kıskanç, kötü yürekli, aşağılık, kindar bir adamım, hatta, belki biraz deliliğe de yatkınım, varsın hepsi birden olsun. Delilik sözünü eskiden de etmişlerdi, biliyorum. Az önce sana, parasızlık yüzünden üniversiteden ayrılmak zorunda kaldığımı söylemiştim. Biliyor musun, istesem ayrılmayabilirdim. Okul için gerekli parayı annem gönderebilir. Üst baş, boğaz sorununu da kendim halledebilirdim. Özel dersler çıkıyordu, 50 kopek veriyorlardı ders başına. Razumihin veriyor yani. Ben öfkelenmiştim, çalışmak istemedim. Evet, öfkelenmiştim, bu sözcük tam yerinde. Ben o sıralar tam bir örümcek gibi çekilmiştim. Öyle ya, görmüştün sen benim kaldığım o rezil yeri. Biliyor musun Sonya, alçak tavanlar, daracık odalar insanın aklını ve ruhunu öylesine boğar ki. Ah, nasıl nefret ederdim o rezil odadan. Ama yine de oradan dışarı çıkmak istemezdim. Özellikle istemezdim. Günlerce dışarı çıkmazdım. Ne çalışmak, ne de yemek yemek isterdim, boyunca yatardım. Nastasya bir şeyler getirirse yerdim, getirmezse günüm öylece geçerdi. Hıncımdan, özellikle bir şey istemezdim. Geceleri yakacak mumum yoktu, karanlıkta oturur ve bir mum alacak para kazanmazdım. Okumam gerekti, oysa ben kitaplarımı satmıştım, masamın üzerindeki not defterlerimin, kağıtlarımın üzerinde şimdi bile bir parmak toz vardır. En sevdiğim şey uzanıp yatmak ve düşünmekti. Boyuna düşünürdüm. Sonra düş görürdüm, tuhaf tuhaf düşler. Bunların ne tür düşler olduğunu anlatmam gereksiz. Ancak, işte bu sıralarda düş gibi bir şeyler kurmaya başladım.
Hayır, böyle değil. Yine anlatmadım. Biliyor musun, o sıralar durmadan kendime şunu sorardım, neden böyle aptalım ben? Madem başkaları aptal ve ben onların aptal olduklarını kesin olarak biliyorum, öyleyse neden onlardan daha akıllı olmak istemiyorum? Sonra, herkesin akıllı olmasını beklemenin çok uzun süreceğini anladım, Sonya. Bir de bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini, insanların değişmeyeceğini, onları değiştirebilecek kimsenin bulunmadığını ve bunun için çaba göstermeye değmeyeceğini. Ya, böyle işte. Bu bir yasa Sonya, yasa. Akılcı ve ruhça kim sağlam ve güçlü ise, insanlara onun buyuracağını biliyorum artık. Kim daha yürekli ise, haklı olan da odur. Her şeyin içine tükürmekte, aldırmazlıkta en ileri gidenler, yasa koyucu olurlar. Herkesten daha gözü pek olan, herkesten daha haklıdır. Bugüne kadar böyle gelmiş, bu bundan sonra da böyle gidecek. Bu gerçeği ayırt edemeyenler kördür. Raskolnikov bunları söylerken gerçi Sonya'ya bakıyordu ama artık anlayıp anlamadığını pek düşünmüyordu. Hummaya yakalanmış gibiydi. Karamsar bir heyecan içindeydi, gerçekten de uzun süredir hiç kimseyle konuşmamıştı. Sonya, söylediği bu karamsar sözlerin onda bir din, bir inanç haline geldiğini anlamıştı. Heyecanla sürdürdü sözlerini, o zaman şunu anladım, Sonya. İktidar, ancak eğilip onu almak cesaretini gösterenlere verilir. Bir tek şey söz konusuydu burada, cesaret. Böylece hiç kimsenin, hiçbir zaman düşünmediği bir şey geldi aklıma. Evet, hiç kimsenin. Bütün bu saçmalıkların yanından geçerken, hiç kimse bunları kuyruğundan tuttuğu gibi, cehenneme kadar yolunuz var, deyip fırlatıp atmaya cesaret edememişti, evet, gün gibi açıktı bu. Ne kimse cesaret edebilmişti böyle bir şeye, ne de şimdi eden vardı. Ben, işte bu cesareti göstermek istedim ve öldürdüm. Ben yalnızca cesaret göstermek istedim, Sonya, hepsi bu. Sonya ellerini çırparak, ah, susun, susun, diye bağırdı, siz Tanrı'dan uzaklaşmışsınız. Sizi Tanrı çarpmış ve şeytana teslim etmiş. Gerçekten de Sonya, karanlıkta odamda yatıp bunları düşünürken, yoksa şeytan mı ruhuma girdi de beni yoldan çıkardı, ha? Susun. Alay etmeyin. Dinsiz. Hiç, ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ah Tanrım. Hiçbir şey anlamıyor. Yeter, Sonya. Alay ettiğim yok benim. Beni şeytanın sürüklediğini ben kendim de biliyorum. Üzgün üzgün tekrarladı, sus, Sonya, yeter artık. Her şeyi biliyorum ben. Odamda, karanlıkta yatıp dururken bütün bunları kaç kez düşündüm, kaç kez kendi kendime mırıldandım. En küçük ayrıntılarına varana dek, her şeyi kendi kendimle tartıştım. Her şeyi biliyorum. Ve bütün bu gevezeliklerden o zaman öylesine bakıp usanmıştım ki. Her şeyi unutmak, bütün bu gevezeliklere bir son vermek ve yeni bir hayata başlamak istiyordum, Sonya. Benim oraya hiçbir şey düşünmeden, bir aptal gibi gittiğimi mi sanıyorsun yoksa? Aklı başında bir insan olarak gittim ben oraya Sonya. Beni mahveden de bu oldu zaten. Sanıyor musun ki, eğer iktidara sahip olmaya hakkım olup olmadığını kendime sormaya başlamışsam, buna hakkım olmadığını bilmiyordum? Ya da her insanın bir bit olup olmadığını sormaya başlamışsam, demek ki, insan benim için bir bit değildir. Kimin ki aklına böyle bir soru hiç gelmez ve doğruca hedefin üzerine yürür gider, insan onun için bir bittir. Eğer ben, Napolyon olsam gider miydim, gitmez miydim diye kendi kendimi yiyip bitirmişsem, bir Napolyon olmadığımı açıkça hissetmiş olmalıyım. Bütün bu gevezeliklere katlandım Sonya ve bütün bunlardan kurtulmak istedim, ahlaki, vicdani herhangi bir nedene dayanmaksızın, yalnızca kendim için öldürmek istedim. Bu konuda kendime bile yalan söylemek istemedim. Anneme yardım etmek için öldürmedim örneğin. Maddi olanaklara ve iktidara kavuşmak ve böylece insanlığa yardım etmek için de öldürmedim. Bütün bunlar palavra. Ben öylece öldürdüm, kendim için, yalnızca kendim için yaptım bunu. İnsanlığa iyilik eden biri olmak ya da bir örümcek gibi ağıma düşen kurbanlarımın ölsularını emerek ömür sürmek, o anda benim için herhalde farklı şeyler değildi. Beni bu cinayete sürükleyen başlıca sebep, paraya duyduğum gereksinim de değildi,
Çünkü paraya olan gereksinimim, bütün başka şeylere olan gereksinimimden daha fazla değildi. Bütün bunları şimdi anlıyorum. Anla beni, bütün o yollardan yeniden geçecek olsam, sanırım bu cinayeti tekrarlamazdım. O sıralar öğrenmek istediğim şey bambaşkaydı, bambaşka bir şey yön verdi ellerime, bir an önce öğrenmek istediğim bir şey vardı, ben de herkes gibi bir bit miydim, yoksa bir insan mı? Önüme çıkan engeli aşabilir miydim, aşamaz mıydım? Eğilip iktidarı yerden almaya cesaret edebilecek miydim, edemeyecek miydim? Titreyen bir yaratık mıydım, yoksa hakları olan biri mi? Sonya ellerini çırparak, "Ne hakkı?" dedi, "öldürme hakkı mı?" Sonya," dedi Raskolnikov sinirli itiraz edecek, bir şeyler söyleyecek gibiydi, sonra küçümseyen bir susuşla vazgeçti, sözümü kesmesine. "Ben sana yalnızca beni oraya şeytanın sürüklediğini, sonra da oraya gitmeye hakkımın bulunmadığını, çünkü benim de herkes gibi bir bitten başka bir şey olmadığımı gösterdiğini anlatmak istedim. Şeytan benimle alay etti, ben de bu yüzden sana geldim. Konunu kabul et. Eğer bir bit olmasaydım, şimdi burada ne işim vardı? Dinle, koca karıya giderken niyetim yalnızca bir deneme yapmaktı. Bunu böylece bilesin. Ama öldürdünüz. Öldürdünüz. Öldürdüm, ama nasıl? Adam öldürme böyle mi olur? Benim o gün gittiğim gibi mi gidilir adam öldürmeye? Nasıl gittiğimi de anlatırım bir gün sana. Ben o gün koca karıyı değil, kendimi öldürdüm. Kendimi sonsuzcasına mahvettim. Koca karıya gelince, onu ben değil şeytan öldürdü. Yeter, yeter artık, Sonya, yeter. Birden müthiş bir üzüntüyle bağırdı, "Bırak, bırak beni." Dirseklerini dizlerine dayadı, avuçlarıyla kafasını bir mengene gibi sıktı, "Ah, bu ne acı böyle," diye inledi Sonya. Raskolnikov birden başını kaldırdı, mutsuzluğun çarpıttığı bir yüzle, "Şimdi yine yapmalı, söyle bakalım," dedi. Sonra yerinden fırlayarak, "Ne mi yapmalı?" diye bağırdı, yaşlarla dolu olan gözleri ışıl ışıl parlıyordu. "Kalk." Raskolnikov'u omuzlarından tuttu, belki şaşkınlıkla ona bakıyordu, yerinden kalktı, "Hemen şimdi, şu anda, bir dört yol ağzına koş, yere kapan, önce kirlettiğin toprağı öp, sonra dört bir yana eğil, bütün dünyayı selamla ve ben öldürdüm diye bağır, o zaman Tanrı sana yeniden hayat verir." Sonya, Raskolnikov'un ellerini avuçları içine aldı, alev alev yanan gözlerini yüzüne dikip, hummaya tutulmuşçasına titreyerek, "Gideceksin, gideceksin değil mi?" diye sordu. Raskolnikov'un bu beklenmedik heyecanı karşısında çok şaşırmıştı. "Kürekten mi söz ediyorsun, Sonya?" dedi asık bir yüzle, "Gidip kendimi ele vermem gerektiğini mi söylüyorsun? Acı çekmen, günahlarının kefaretini ödemen gerek." "Hayır, gitmeyeceğim onlara, Sonya." "Peki nasıl yaşayacaksın?" diye bağırdı Sonya, "Kiminle yaşayacaksın? Annenin yüzüne nasıl bakacaksın? Ah, şimdi onların hali ne olacak? Onların hali ne olacak? Ben de neler söylüyorum. Anneni, kız kardeşini terk etmiştin sen. Evet, terk ettin, terk ettin. Ah Tanrım! Bütün bunları kendisi de biliyor. İnsansız nasıl yaşanır? Ne olacaksın sen? Çocuk olma, Sonya, dedi Raskolnikov yavaşça, onlara karşı ne suç işledim ben? Niçin gideyim? Gidip de ne diyeceğim ben? Bütün bunlar kuruntudan başka bir şey değil. Kendileri milyonlarca insanın canını okuyorlar. Üstelik de bunu erdem sayıyorlar. Hepsi alçak ve sahtekar onların Sonya. "Hayır, gitmeyeceğim." Acı bir gülümsemeyle ekledi, "Hem gidip ne diyeceğim onlara, kadını ben öldürdüm, ama paraları almaya cesaret edemedim, bir taşın altına gizledim, mi diyeceğim? Ama alay ederler o zaman benimle, aptala bak, paraları bile alamamış, derler. Korkak ve aptal. Hiç ama hiçbir şey anlamayacaklardır. Sonya, anlamaya layık insanlar da değiller zaten. Hayır, gitmeyeceğim. Çocuk olma Sonya." Sonya ellerini ona doğru uzatmış, "Acı çekeceksin, çok acı çekeceksin," diye tekrarlıyordu. Raskolnikov dalgın dalgın, "Hem ben belki de kendime itiraf ediyorum," dedi, "bit değil, daha bir insanım belki de ve kendimi mahkum etmekte acele ediyorum. Daha savaşacağım." Dudaklarında kibirli bir gülümseme belirdi. Böyle bir acıyı taşıyıp durmak. Üstelik de hayat boyunca.
Raskolnikov sık yüzle ve dalgın dalgın, alışırım, dedi. Bir dakika kadar sustu. Beni dinle, dedi, ağlaştığımız yeter artık, biraz da iş konuşalım, sana buraya beni aradıklarını, izlediklerini söylemeye gelmiştim. Sonya korkuyla, ah, diye haykırdı. Ne oldu? Az önce küreye gitmemi istiyordun, şimdi ise korkuyorsun. Ne var ki, onlara yakamı kaptırmayacağım. Daha savaşacağım onlarla. Hiçbir şey yapamayacaklar bana. Ellerinde doğru dürüst hiçbir delil yok. Dün çok büyük bir tehlike atlattım, her şey bitti sanıyordum. Ama bugün işler düzeldi. Ellerindeki bütün deliller iki başlı, yani onların bütün suçlamalarını kendimi savunabileceğim kanıtlar haline çevirebilirim. Çevireceğim de. Çünkü artık her şeyi öğrenmiş bulunuyorum. Ama herhalde beni içeri alacaklardır. Aslında bir olay olmasaydı, belki bugün de içeri alırlardı, hala da alabilirler ya. Ama bunun önemi yok, Sonya. Biraz yatarım, sonra salıverirler. Çünkü ellerinde doğru dürüst hiçbir delil yok ve olmayacak da, sana söz veriyorum. Ellerindeki deliller beni hapse atmalarına yetmez. Artık yeter. Bütün bunları bilesin istedim. Annemle kız kardeşime gelince, kendilerini korkutmadan fikirlerini değiştirmeye çalışacağım. Kız kardeşim sanırım artık güven altında, dolayısıyla annem de. İşte böyle. Sen de dikkatli ol. Hapse girdiğim zaman gelip beni göreceksin değil mi? Ah, tabii, tabii. Fırtınanın ıssız bir kıyıya fırlatıp attığı iki insan gibi, ezik, bitkin, üzgün, öylece yan yana oturuyorlardı. Raskolnikov, Sonya'ya bakıyor ve genç kızın kendisini ne kadar çok sevdiğini hissediyordu, ama tuhaf şey, böylesine çok sevilmek ona birden acı vermişti. Gerçekten de çok tuhaf, korkunç bir duyguydu bu. Kendisi için son umut, son çıkış yolu olduğunu düşünerek gelmişti Sonya'ya, acılarının hiç değilse birazını burada bırakacağını düşünmüştü. Ama genç kızın bütün kalbini kendisine verdiğini anladığı şu anda, kendini birden eskisinden çok, ama çok daha mutsuz hissetmişti. Sonya, hapse girdiğim zaman gelip beni görmesen daha iyi olur. Sonya cevap vermedi, ağlıyordu. Böylece birkaç dakika geçti. Sonra, birden aklına gelmiş gibi, üzerinde haç var mı? Diye sordu Sonya. Raskolnikov önce soruyu anlamadı. Yok, değil mi? Al bunu, selvi ağacından yapılmıştır. Bende bir tane daha var, bakırdan, Lizaveta vermişti. Lizaveta ile haçlarımızı değişmiştik, o bana kendi haçını vermişti, ben de ona boynumdaki kutsal tasviriyi vermiştim. Ben şimdi Lizaveta'nın verdiğini taşıyacağım, bunu da sen tak. Al, benimdir. Yalvarırcasına tekrarladı, al, benimdir. Değil mi ki birlikte acı çekeceğiz, bütün acılara birlikte katlanacağız. Ver. Raskolnikov, onu üzmek istememişti. Ama hemen sonra, haçı almak için uzattığı elini geri çekti, bir yandan da onu yatıştırmak için, şimdi değil Sonya, dedi, sonra ver, daha iyi. Sonya onu heyecanla doğrulayarak, evet, evet, sonra daha iyi, dedi, acı çekmeye giderken takarsın. Bana gelirsin, ben sana kendi elimle takarım, sonra da dua eder, yola çıkarız, bu sırada oda kapısı 3 kez vuruldu. Sonya Semyonovna, girebilir miyim? Çok iyi bildikleri, nazik bir sesti bu. Sonya korkuyla kapıya atıldı. Lebezyatnikov'un sarışın yüzü göründü kapıda.